Açık Görüş'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi gündemdeki sıcak gelişmeleri, önemli haberleri yorumlamak için, bu konuda yapılan tartışmaları değerlendirmek için karşınızdayız. Açık Görüş programında bugüne damgasını vuran pek çok başlığı değerlendireceğiz. Ama güne en çok ses getiren açıklamanın geldiği adres Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu yine. Çok değil, bir hafta önce Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin evinde buluşmuşlardı. Bu buluşmada aralarında özellikle İmralı süreci ve Kıbrıs gibi pek çok konuda iki ortağın kriz var söylentileri üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardı ve bu fotoğrafla da beraber kriz yok mesajını bir kez daha yenilemişlerdi. Onun üzerinden çok gün geçmedi. 5 gün sonra bugün sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı. Bahçeli yüzüğünü parmağına, rozeti de yakasına taktı ve yine oradan mesajlar vermesi, geçen haftaya dair kriz yok sözü üzerinde değerlendirmeler yapması bekleniyordu ama öyle olmadı. Bu defa Bahçeli meclis kürsüsünden bir yıldır takipte olduğu bir süreçle ilgili, İmralı süreciyle ilgili çıtayı çok yükseğe taşıdı ve deyim yerindeyse el bombasının pimini çekip ortağının karşısına uzattı ve bir racon kesti. Dedi ki eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda İmralı'ya gidip görüşecek milletvekili heyeti oluşturulmazsa ben arkadaşlarımı alır İmralı'ya giderim dedi ve bir yıldır peşinde olduğu, bir yıldır açıklamaları, açılımlarıyla farklı bir noktaya taşıdığı bu sürecin iktidarın büyük ortağı AKP ile aralarında bir krize, bir gerilime ya da bir farklı bakış açısına sebep olduğuna dair mesajlar verdi. Bahçeli'nin hedefi kimdi? Bu hedefte AKP mi vardı yoksa başka bir ortaklar arasında hesap mı dönüyor? Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Gazeteci Doğan Ertuğrul ve gazeteci Adem Yavuz Arslan da birazdan bizimle beraber olacak. Her hafta olduğu gibi farklı bakış açıları, önemli bilgiler ve tespitlerle değerlendireceğiz. Doğan Ertuğrul hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay Teşekkürler. gelsin. Geçen hafta konuştuk. Bu hafta herhalde grup toplantısında çok daha farklı açıklamalar gelir diye bekliyordum ben. Ve bugün de mecliste komisyon görüşmesi vardı. Ama bu senin için de sürpriz oldu mu diye soracağım birazdan. Ama öncesinde o sözleri bir hatırlayalım. Devlet Bahçeli neden İmralı'ya gerekirse 3 arkadaşımı alır ben giderim dedi. Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Sağ olun. Sağ olun efendim. İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum. Evet, şimdi Devlet Bahçeli'nin altını çizdiği cümleler ve meclisteki partisinin grup toplantısı kürsüsünde bu cümleleri sarf etmesi dikkat çekici. Çünkü Bahçeli bugün komisyon toplantısının olduğunu ve bu komisyon toplantısında İmralı'ya gidişle alakalı kritik bir karar alınmasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığını biliyor. Onun öncesinde Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var ve özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuda bir karar alması, AKP milletvekilleri başta olmak üzere İmralı'yla görüşme konusunda bir risk almak istemedikleri aşikardı. Mesele sadece Öcalan'la görüşme mi yoksa sürecin tamamına dair İmralı sürecinin iktidarın tabiriyle terörsüz Türkiye sürecinin tamamına dair bir görüş ayrılığı mı, bir kavga mı, kapışma mı? Bunların hepsini farklı yönleriyle konuşacağız. Doğan Ertuğrul, önce şuradan başlayalım. Yani bu sadece
bir siyasi partinin genel başkanının bu konuyla alakalı görüşünü ortaya koyması değil, benim anladığım kadarıyla diğer ortağını belli bir rotada, belli bir de çizgide tutmak için bağlayıcı bir meclisteki milletvekillerini de hesaba katarak, kendi partisini de hesaba katarak bağlayıcı bir hamle. Doğru mu? Vallahi öncelikle şeyi belirtme ihtiyacı duyuyorum. Siz Ankaralı gazetecilerin, eski Ankaralı gazetecilerin sükunetine hayranım. Yani bu bir partinin ortağı olan bir başka partiye yön vermesi için bir adım mıydı filan, sakinliği çok takdire şayan bence. Bahçeli bence evet, Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında Erdoğan'la Bahçeli arasında krizler yaşandığını biliyoruz ama bunun yepyeni bir eşik olduğunu bence görmek gerekiyor. Bu çok aleni bir restti. Erdoğan'a karşı bir restti. O nedenle daha önce evet krizli alanlar oldu, tansiyonun çok yükseldiği anlar oldu ve fakat Bahçeli'nin gerekirse ben oraya giderim demesindeki, tabii Bahçeli'nin oraya gitmesini beklemiyoruz. Bahçeli burada bir şey murad ediyor. Murad ettiği şey de bir komisyonun oraya gidip gitmemesi meselesidir. Tabii ki öyle bir taraf var ama sürecin istenildiği hızla ilerlemediğine dair endişeler olduğu söyleniyor. İstediği hızla ilerlemediği çok belli ama istediği hızdan kastımız da şunu söyleyelim. Bu arada Adem Yavuz geldi. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Yani şeyi görmek bence gerekiyor. Yani istediği hız neydi? Erdoğan'ın başından bu yana sürece çok ihtiyatlı yaklaştığı, yani yoğurdu üfleyerek yemek diye bir tabiri var ya, ondan çekindiğine dair çok fazla alamet vardı zaten. Erdoğan'ı biraz zorluyor Bahçeli burada. Erdoğan da çeşitli nedenlerle bunu yapıyor. Ama direkt burada komisyonun gitmemesi üzerinden Erdoğan'a hitap ediyor. Çünkü hani komisyon niye gitmiyor efendim? Şimdi mecliste bir komisyon var, toplanmışlar, terör bitirme komisyonu filanmış adı da, aralarına karar vereceklermiş de İmralı'ya gidelim mi gitmeyelim mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Durumun bu olmadığı aşikar. Erdoğan izin vermiyor. Erdoğan'a ruhsat çıkmadığı için gitmiyor. Şimdi bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ben her programda aşağı yukarı bir Abdülkadir Selvi'yi, yakın zamanda Yıldıray Oğur'u anma ihtiyacı duyuyorum. Yıldıray Oğur'un bugün Hilal Köylü ile yaptığı efendim Bahçeli niye böyle söyledi filan gibi programı izledim. Kulisleri çok iyi takip eden bir Ankara gazetecisi Hilal Köylü. Şöyle bir soru sordu Yıldıray Oğur Hilal Köylü. Efendim milletvekilleri seçmenlerden çekindikleri için mi gitmek istemiyorlar? Utanmazlığa bakar mısınız? Gazeteci sıfatıyla ortada dolaşıyor bu insanlar. Milletvekillerinin böyle bir inisiyatif varmış gibi, AKP'li vekillerin böyle bir inisiyatif varmış gibi, Erdoğan'a aman halel gelmesin, ama konu Erdoğan'a gelmesin diye yapılıyor. Ama bütün hikayenin Erdoğan'ın çeşitli nedenlerle komisyonun İmralı'ya gitmesine dair çekinceleri olduğu, sadece bununla ilgili değil, sürecin ilerlemesiyle ilgili çekinceleri olduğu çok açık. Bahçeli de başka kendince nedenlerle muhtemelen bunu konuşuruz, Erdoğan'ı zorlamak için yapıyor ama bu bir rest bence ve hani daha önce defalarca konuştuk, Cumhur İttifakı bozuluyor mu bozulmuyor mu? Bunun bu kadar kolay olmayacağını, bu aşamanın dahi Cumhur İttifakı'nı bozacak bir aşamaya gelmesinin sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bu gerilimde eğer ittifakı en çok zorlayan, bozulmanın eşiğine getirecek bir şey varsa muhtemelen bu Bahçeli'nin resti olabilir. Tabii ki biliyoruz Bahçeli İmralı'ya gitmeyecek ama sürecin hızlanması, komisyonun gitmesi mevzuunda bir rest çekiyor Bahçeli. Kendince şeyleri var, gerekçeleri var muhtemelen. Bu da belki dikkat çekici olan şey, ayrıca şunu söyleyerek bırakmak isterim. Komisyonun İmralı'ya gitmesi neden bu kadar önemli olsun? Gitse ne olur, komisyon gitmese ne olur? Ama sembolik değerinin ne kadar yüksek olduğunu bir düşünün. Meclis komisyonu İmralı'ya gidecek. Terör, bebek katili, çocuk katili filan dediğiniz Abdullah Öcalan'ın ziyareti, bunun sembolik değeri meclise gelmesinden, mecliste konuşma yapmasından bir tık aşağıda bir sembolik değeri var bunun. O nedenle Bahçeli bir şeyi zorluyor. Kolay atlatılabilir bir kriz değil ama muhtemelen Bahçeli'nin istediği istikamette bazı gelişmeler olacak ve ondan sonra ittifak yoluna devam edecek diye muhtemelen düşünüyorum. Şimdi Bahçeli seçmeni hesap etmiyor. Partisinin alacağı oy oranını, bu süreçten kaybedeceği oy oranını hesaba katmıyor. Nasıl bir tablo yaşayacağını katmıyor. Zaten MHP'nin oylarındaki düşüşü de göz önüne aldığınızda Bahçeli'nin söylem ve eylem biçimini değiştirmesi gerektiğini düşünürsünüz ama Bahçeli burada bir risk alarak yoluna devam ediyor.
Milletvekillerinin de öyle seçmenden falan korktukları yok. Erdoğan'dan korktuklarından daha büyük korktukları bir şeyin de olmadığı aşikar. Şimdi burada seçmen hesabını, oy hesabını, bütün bu geleceğe dair rejimini nasıl devam ettireceğine dair hesapları yapan kişi belli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi geçen hafta değil, bir önceki hafta Selahattin Demirtaş meselesinden bakarsak, Demirtaş'ın artık serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti Devlet Bahçeli. Onu da yine sembolik bir biçimde yapmıştı. Nasıl yapmıştı? Meclis kulisinde Halk TV muhabirinin sorusu üzerine açıklamıştı ve o günden bugüne şimdi normal şartlarda Selahattin Demirtaş'ın şimdiye çoktan serbest kalmış olması gerekiyordu. Bu o açıklamanın devamı itibariyle baktığınız zaman Adalet Bakanı yine bir komisyona, mahkemeye gelecek olan karara havale etti. Bugünkü konuşmayı nasıl komisyona havale ettiyse ve işte bir görüşmeyle, Bahçeli'nin evindeki görüşmeyle meseleyi izole etmeye, meseleyi çözülmüş gibi bir görüntü vermeye çalışıyor iktidar kanadı. Ama durumun öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Adem Yavuz Arslan, şöyle bir şey var mıdır? Yani bu Devlet Bahçeli ve Erdoğan bu konuda perde arkasında işte geçen hafta yaptıkları görüşmede anlaştılar. Sen mecliste bu mesajları ver. Kamuoyunda zaten bu konuda bir tepki var. Bu tepkinin gazını alırız demiş olamazlar herhalde. Çünkü kamuoyunda da böyle bir tepki yok. Herkes bırakın meclisteki milletvekillerinin İmralı'ya gitmesini, Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşma yapabileceği bir denklemi bile kamuoyunun çok yadırgamayacağı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne diyorsun? Burada bir danışıklı dövüş mü, yoksa gerçekten çok fena bir kapışma mı var? Şimdi milyon dolarlık soru bu. Yani öyle bir soru ki cevabını bilen herhalde hani eskiden loto vardı, hala var mı bilmiyorum, büyük ikramiyeyi kazanmış olur. Çünkü herkesin temel sorusu da bu. Ya burada bir tezgah mı var, bir numara mı çevriliyor, yoksa gerçekten iş artık Bahçeli biraz daha el yükseltti çünkü. Hani Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını izlerken doğal olarak ben yarın Erdoğan'ın şeyini merak ediyorum. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa yarın grup yapacaktı. Grup konuşmasında acaba ne diyecek, buna nasıl bir cevap verecek, görmezden mi gelecek, ya da yine meclis koridorunda mizansen bir soru cevap yapıp orada Adem yine Yavuz başka Arslan, bir... az biraz böyle mikrofonuna geri durabilirsen ya da şöyle dengesiyle oynayabilirsen daha Sesle net bir ses alırız. Biz zaten başlığa da Erdoğan'ın kritik 10 saat 12 saati diye başlığa ekleme yaptık. Bunu yapmamızın sebebi de şu: işte Bahçeli özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partisinin genel grup toplantısını seçmesi ve orada böyle sembolik bir mesaj inşa etmesi karşılığında yarın grup toplantısında Erdoğan'dan da bir cevap beklediğini gösteriyor. Çünkü Bahçeli'nin geçmişten de bildiğimiz gibi böyle eski kuşak siyasetçilerin sembolik yaklaşımları, mesajlarını da bu sembolik hareketlerin arkasına gizlediklerini görüyoruz. Biliyoruz daha doğrusu. Sesin bu arada düzelmiştir diye araya birkaç cümle kattım ben. Oradan devam edelim. Evet. Ya şöyle biraz spekülasyon yapacağım. Nedeni de şu. Şimdi Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesinin toplamda yarım saat olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Yarım saatlik süre içerisinde çay içer misiniz, ne içersiniz, şekerli olsun mu falan gibi şeyleri de kenara bırakalım. Ortada konuşacak bir zaman yok. Yani herhangi bir konu konuşacak zaman yok. Belki en fazla belki maç falan konuşmuş olabilirler. Bahçeli seviyor böyle şeyleri. Ama esas gündeme dair, hele hele bu terörsüz Türkiye denen sürece dair bir şey konuştuklarına çok fazla ihtimal vermiyoruz o kadar süre içerisinde. Dolayısıyla hani senin de az önce soruyu veya gelirken söylediğin gibi işte planlama yapalım. Sen meclis kürsüsünden çık, şöyle bir şey söyle. Ertesi günkü grup konuşmasından ben de bunu söyleyeyim. Sonrasında önümüzdeki pazartesi komisyon İmralı'ya gitsin şeklinde bir mizansen olduğunu ben çok düşünmüyorum. Yani Bahçeli'nin geçen haftalardan itibaren birkaç haftadır üst üste koyduğu tuğlalar var. Yani düşünün, özellikle işte Erdoğan'ın Amerika seyahati öncesinde başlayan Rusya'yla Çin'le işbirliğinden düşün. Neydi o, bir TRÇ ittifakı kurmuştu. Yani önermişti böyle şeyler yapalım diye. Kıbrıs seçimleri, bürokrasideki değişiklikler. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman Bahçeli duvar örüyor ve bence burada biraz daha el yükseltti bugün. Çünkü bütün heyeti de, yani mesela şunu diyebilirdi. Ya ben gideceğim kardeşim, siz gitmiyorsanız ben gideyim dese hiçbir şey olmazdı. Ama ne yaptı? Milletvekillerine, gruptaki
misafirlerine, parti tabanına, herkese onlardan izin alarak, yani biz bir bütün olarak bu işi yapıyoruz mesajıyla Erdoğan aslında üst seviyeden bir hamle daha yaptı. Yani Bahçeli'nin Demirtaş çıksın yaklaşımı da, hani o yayında hatırlarsanız, pimi çekip Erdoğan'ın eline verdi. Artık şimdi Demirtaş çıksa bir dert, çıkmasa bir dert Erdoğan için diyorduk. Ben bu duvarın bir başka hamlesi olarak okuyorum Bahçeli'nin bugünkü çıkışını. Meclis kursu sadece onda değil. Yani sadece İmralı konusunda çıkış yapmadı. Yani yayınlar dava TRT'den yayınlansın başvurusu da İmamoğlu söylemi davası. de bir. Evet, yani o da bir Erdoğan'a karşı bir hamle. Erdoğan'ın çok istemeyeceği bir şey. Bu iki hamlenin de Erdoğan'ın istemeyeceği bir şey olduğunu düşünürsek sonuçta biraz daha Erdoğan Bahçeli duvarı yükseltiyor. Bana biraz danışıklı uyuşukluk gibi gelmiyor bugünkü yaşananlar. Şimdi yani Erdoğan'ın penceresinden biz biraz bakacak olursak Doğan Ertuğrul, yani şimdi ortağınız bir yıl önce böyle bir süreç başlattı ve bu süreç bir noktaya geldi. Bugün baktığımız geri dönülemeyecek bir noktaya geldi. Çünkü bu birinci çözüm süreci gibi değil. Birinci çözüm sürecinden çok farklı. Yani birinci çözüm sürecinde daha böyle bir sosyolojik Kürt meselesinin çözümü vardı ama burada tamamen siyasal hedefler, politik pazarlıklar hesaba katılarak hem yurt içinde hem bölgesel gelişmeleri de dikkate aldığımızda yurt dışında böyle bir tabloyla karşımıza geldi. Terörsüz Türkiye şeklinde ifade edilen ama senin altını çizdiğin İmralı süreci. Şimdi o bir yılı göz önüne bulundurduğumuzda, Bahçeli'nin bugünkü çıkışını değerlendirdiğimizde Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Bahçeli Erdoğan'dan ne istiyor ve onu nereye zorluyor? Ya öncelikle eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, hani başka birisi söylese kulak tıkanabilir ama Hüseyin Çelik'in söylediği, efendim bu süreci Bahçeli başlattı ve Erdoğan'ı dahil etti, zorluyor açıklaması vardı. Birkaç gün içinde önce yaptı. Bu açıklama önemli çünkü Hüseyin Çelik önemli bir isim. Sürece çok yakın isimlerden bir tanesi. Kürt hareketinin seyrini bilen bir isim. Partinin içerisinde de hala kaynakları olduğu çok açık. İşte Türkiye gelip görüşmesini Suriye liderlerin, Kürt liderlerin ben sağladım filan diye de konuşuyor o konuşmasında. Eğer bir okuma yanlışlığı yoksa Hüseyin Çelik'in, Bahçeli'nin başlattığı ve Erdoğan'ın buna dahil olduğu, uyum sağlamaya çalıştığı gibi tablo ortaya çıkıyor. Tam böyle midir bundan emin değilim. Ama bu yabana atılabilir bir şey değil. Ancak gelinen aşamada ritim farkı oldu. Erdoğan'la Bahçeli arasında bir ritim farkı oldu. Bu ritim farkının aradaki pazarlıklar nedeniyle, iç politik, dış politik pazarlıklar nedeniyle sorunlara neden olduğunu görüyoruz. Şimdi Erdoğan açısından biraz önce Adem söyledi, çok önemli bir şey var. Yani burada Bahçeli'nin kaybedeceği ne var? Bahçeli gerçekten seçmen kaygısı olmayan, tabanından istediği her desteği, işte ufak kopmalar olsa bile alan, ki onu da çok önemsemeyen bir isim. Devleti temsil ediyor. Konuşurken devlet adına konuştuğunu söylüyor ve tabanı da böyle kabul ediyor. Milletvekillerinin çıkıp orada İmralı'ya gideyim mi, izin veriyor musunuz, yallah filan diye alkışlıyorlar. Bana aklıma geldi. Yıllar önce Bahçeli'nin bir Çin ziyareti sonrasında yapılmış bir vardı, karikatür vardı. Diyordu Bahçeli, ne güzel ya, şiir gibi insan idam ediyorlar Çin'de ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ne güzel bir durum falan filan diyordu o karikatürde. Şimdi Bahçeli ne söylerse söylesin milletvekillerinin alkışladığı bir partiyle karşı karşıyayız. Böyle bir devlet aparatıyla karşı karşıyayız. Arada farklılıklar olduğu çok belli çünkü Erdoğan'ın hesapları Bahçeli'den farklılaşıyor. Çok uzlaştıkları yerler olsa bile. Son günlerde ortaya çıkan bir Erdoğan'ın kendisinin seçilme meselesi, parti tabanının buna göstereceği tepkiler, milletvekillerinin duyduğu rahatsızlık filan gibi şeyler bir tarafa, ki bunlar bile kolay meseleler değil Erdoğan açısından, ama daha büyük bir mesele olduğu ortaya çıkıyor. O mesele de şu ki, Suriyeli Kürtlerin ne olacağı belli olmadan süreçte adım atmak istemiyor Erdoğan diyorlar. Bu çok anlaşılabilir çünkü Türkiye'deki çözüm sürecinin gelip dayanacağı yer orasıdır. İmralı sürecinin gelip dayanacağı yer orası. Türkiye'deki bütün şartlar hazır olsa, bütün mutabakat sağlansa, Türkiye'deki Kürt taban, hatta Kemalist taban, diyelim ki Türkiye'deki çözüm sürecine bir şekilde ikna olsa bile, Türkiye'nin SDG'nin Suriye'deki pozisyonuna ne karşılık vereceği, ne tepki vereceği hayati derecede önemli. Eğer Suriye'deki rejim
Yani SDG o rejimin en önemli parçalarından, hatta federatif parçalarının biri haline gelirse çarşı pazar karışır. Karışması da normal zaten. O nedenle Türkiye'nin, Erdoğan rejiminin daha doğru ifadeyle söyleyeyim, Suriye'de ne olup biteceğini, Suriye Kürtlerin ne olacağını dikkate aldığına dair argümanlar bence gerçekçi argümanlar. Yani orada ne olacağını dikkate almak zorunda Türkiye. Düşünün ki birkaç ay öncesine kadar SDG'ye PKK diyordu Türkiye ve orada bir terör koridoru oluşturmasına izin vermeyeceğiz diyordu. Yahu geçen hafta konuştuk. Hakan Fidan SDG'de silah bırakacak kardeşim diyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani SDG'nin ne olacağı önemli. SDG çünkü entegre oluyor. Suriye devletine entegre oluyor. İçerideki şartlar tamamen istedikleri gibi gitse bile Suriye meselesi şu an Kürt meselesinin, İmralı sürecinin çözümü için en temel, en hayati meselelerden bir tanesi. Böyle bir farklılaşma olduğu belli. Ez cümle bir, Erdoğan'ın Bahçeli'den farklı olarak seçmen tabanından korktuğunu, endişeler taşıdığını, tabandan kopmalar olabileceğine dair endişeler taşıdığını dikkate alabiliriz. Bu kesinlikle böyle. Çünkü o tabanı bu kadar kolay ikna etmek mümkün değil. Öcalan'dan söz ediyoruz sonuç itibariyle ve Bahçeli de her açıklamasıyla, düşün ki Bahçeli ben İmralı'ya giderim diyor. Şimdi nasıl anlatırsınız bunu tabana? Böyle bir zorlukla karşı karşıyalar ama bunun dışında İmralı sürecinde ortaya çıkan farklılaşmanın, çatışmanın da iç siyasette başka argümanlarla ilişkili olduğunu da bence görmek gerekiyor. Yani illaki çatışma alanı olarak telaffuz edilen, dile getirilen şeylerin kendisinden ibaret olması gerekmiyor çatışmanın. Bahçeli ile Erdoğan arasında, MHP ile AKP arasında başka bir sürü alanda çatışma var ve bu çatışma her krizde farklı şekillerde kendini gösteriyor. O nedenle kolay uzlaşılabilir bir şey gibi görünmüyor genelde ama her durumda bir şekilde uzlaşmayı beceriyorlar. Şu anki durumda Bahçeli'nin bu çağrısına muhtemelen, iyimser tahminden söz ediyorum, Erdoğan'dan ki Bahçeli de muhtemelen bunu bekliyor. Geri planda başka neyin pazarlığı ve neyin beklentisi olduğunu şu an bilemiyoruz. Ama komisyonun gitmesini istiyor anladığımız kadarıyla ve yasal adımlar dahil olmak üzere başka adımların atılmasını istiyor. Bu arada uzak tutmayalım. Yani saraydaki hukuk danışmanı atılması gerekli olan adımlar konusunda çok net ifadelerle, işte bir kanun maddesi 1928 tarihli, yanlış hatırlamıyorsam bir kanun maddesi atıfta bulunarak kimi yorumlara göre takrir sükun öneriyor. Düşünün, dikkatinizi çekerim yani. Bunun Türkiye'de doğurabileceği şeyleri düşünün. Kimi yorumlara göre de Şeyh Said isyanları da bölgedeki isyanlar sonrasında Kürtlere yönelik af meselesini öneriyor. Öyle kolay bir yol olmadığını, kolay çözümü olmadığını bence görmek gerekiyor. Yani aradaki sorunları halının altına süpürerek hem iktidar açısından, yani Bahçeli hem de Erdoğan açısından sorunları, kriz alanlarını hem de İmralı açısından halının altına süpürerek kolaylıkla üstesinden gelinemeyecek sorunlar var. Önümüzdeki günlerde neye evrilir bilmiyoruz ama sorunların şiddetlenerek ve artacağını bence görmek gerekiyor. Şimdi çok önemli bir noktanın altını çizeyim. Şimdi sarayda Erdoğan'ın söylemediklerini, arka planın, olaylara bakış açısını, yansımasının ne olduğunu biraz Mehmet Uçum'un belli periyotlarla, özellikle pazar günlerini denk getirerek yaptığı açıklamalarla okumak mümkün. Yani şimdi arka planda işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde olup bitenlerin neye işaret ettiğini, sadece bir siyasi partinin politikaları mı, yoksa bunu aşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde farklı güç dengelerinin yaklaşım biçiminin temerrüz ettiği, toplandığı bir adres olarak mı görülebilir? Bunlara bakıyor insan ister istemez ve buradan okumalar yapmak durumunda kalıyor. Sadece liderlerin kürsülerde söyledikleri ya da kameralara yaptıkları açıklamaların ötesine geçerek. Adem Yavuz Arslan, yani Devlet Bahçeli'nin bir partinin oy alma, vatandaşı ikna etme çabasının ötesinde bu sürece özellikle bölgesel gelişmeleri işaret ederek girdiğini biliyoruz bir yıl önce. Bunun da sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikaları, Devlet Bahçeli'nin siyasi yaklaşım biçimini aşan bir yaklaşım olduğunu, bir mesaj içerdiğini anlamamak mümkün değil. Şimdi şöyle bir görüntü var. Bir tarafta Erdoğan görüntüsü var. Erdoğan kendisinden sonra tam inşa etti mi etmedi mi bu tek adam rejimini devam ettirecek,
ailesinden güvenebileceği bir formülasyon üzerinden yol almak istediği niyetinin bu olduğu aşikar ve ortada. Diğer tarafta işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni görüyoruz. Bölgesel gelişmeler, denklem, partisinin geleneksel politikalarını da aşan açıklamalar, ortaya konulan aksiyonlar var. Diğer taraftan o partinin içindeki Bahçeli'nin danışmanını da gözümüzün önüne getirelim. Biraz böyle denklemi isimleri koyarak anlamaya çalışalım. Şenkal Atasagun'u kastediyorum. Diğer taraftan Hakan Fidan'ın Amerika ziyaretiyle beraber başlayan ve sonrasında artık iyice sarayın da dışına çıkan tartışması, iktidar içindeki, AKP içindeki iktidar mücadelesini, bütün bu fotoğrafı göz önüne getirdiğimizde Bahçeli'nin bugünkü çıkışıyla beraber bu iktidar oyunu denkleminde bu hamlenin adı ne, nereye gider? Ya madem herkes bir şeyler öneriyor, İmralı'ya gidelim, şunu yapalım. Ben başka bir şey önereyim. Devlet Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşmeleri canlı yayınlansın. Böylece bütün soruların cevabını buluruz. Yarım saatlik kısa bir görüşme. Böylelikle Şahane her bir cevabın öneri. sorusunu. Evet, yani bu görüşme olursa herkes biz neyin içerisindeyiz anlamış oluruz. Çünkü ya öyle sorular var ki şu an cevabını bulamadığımız. Yani hani bir tabir var ya, doluya koysan olmuyor, boşa koysan dolmuyor, böyle bir garip bir denklemin içerisindeyiz. Çünkü cevabını bilmediğimiz çok fazla parametre var. Şimdi herkes şunu diyor, işte çözüm süreci, uluslararası konjonktür, bölgede yaşanan gelişmeler, Suriye'de olanlar vesaire, Türkiye mecbur kaldı. Devlet aklı devreye girdi ve bir adım attı. İyi de Suriye kırsalında yaşanan gelişmelerle şu anda Bahçeli'nin çizdiği şey çok da uyuşmuyor. Yani özellikle Fidan'ın Amerika seyahati sonrasında aldığı sinyaller, Ahmet Yaşaran'ın Beyaz Saray'daki görüşmeleri, oradan sonra oradan sızan veriler ya da işte bölge analistlerinin Washington kulislerine dayanarak aktardığı bir takım düzenlemeler, yani SDG'nin rolünün biraz daha azalması, SDG'ye onların istediği türden bir özerk, işte tanımı değişiyor. Federasyon, konfederasyon vesaire değişik siyasi tanım, ama onlardan ziyade bütünün içerisinde kalma yönünde SDG'de Washington'dan telkinlerin olduğunu düşündüğünüz zaman Bahçeli'nin çizdiği tablo, özellikle de işte AKP'lerin kendi tabanına yaydığı uluslararası konjonktür bizi zorluyor, yoksa parçalanacağız, bölüneceğiz kısmında desteklemiyor. Yani benim okumam SDG ile ilgili sürecin aslında Suriye'nin bir tek parça olarak kalması ve SDG'nin de sistemin içerisinde daha fazla entegre olması gibi bir süreci zorluyor Amerika'da. Peki bu değişimler acaba Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın bize kamuoyuna sunmaya çalıştığı uluslararası baskı denklemiyle uyuşuyor mu? Bence burada başka bir sorun daha var. Yani şimdi senin sorduğun sorarken girdiğin noktadan, yani bir kere şunun altını çizelim. Bahçeli'nin böyle bir kaygısı var mı? Yani ben ciddi şüpheliyim. Yani neden şüpheliyim? Birincisi, Bahçeli siyasi kaygısı olan bir lider değil. İkincisi, Bahçeli siyasi oyuyla iktidarın parçası değil. Yani aldığı oyla iktidarın bir ortağı falan olmadı. Orada Türkiye'de bir rant paylaşımı ekseninde oluşan bir düzendi. Erdoğan-Bahçeli ittifakı böyle başladı. Erdoğan kendi koltuğunu koruma derdindeydi. Çıkabilmek için o yolsuzluk batağından ya da işte oradaki legal baskılardan kurtulabilmek için, Devlet Bahçeli de o fırsatı kullanıp devlet kadrolarına çökmek için. Çünkü tam anlamıyla çökme. Özellikle güvenlik ve yargı bürokrasisine çökmek için. Bu ittifakın hani Sedat Peker'in söylemiyle ben idealin peşinde koşmuyorum, kendi çıkarım peşinde koşuyorum demişti. Onu alın, siyasete uygulayın. O ittifak hala devam ediyor. Ben çözüm süreci konusunda, ya Allah aşkına şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Ya, uluslararası konjonktür şöyle böyle diyorsun. İşte Kürt meselesini çözelim diyorsun. Terörsüz Türkiye diyorsun. Her geçen gün daha çok antidemokratik bir çizgi takip ediyorsun. Hani bu çelişkiyi nasıl izah edeceğiz? Yani ben mesela şu sorunun cevabını bulamıyorum. Ya tamam da, yani Demirtaş'ın bile, düşünün, Devlet Bahçeli geçen hafta Demirtaş çıksın dedi. Hiçbir şey olmadı. Olmuyor. Yani eşi günlerce, garibim 4 gün bekledi cezaevinin Geçen hafta kapısında. değil, önceki hafta. 2 hafta oldu. Önceki hafta, yani işte için söylüyorum. Hani Devlet Bahçeli söylüyor, bir şey yapmıyor Erdoğan. Şimdi bu siyasi bir şeyden itibaren hani biraz karıştı denklem. Çünkü gerçekten
bağlantıları izah edemiyoruz. Yani bir idealist bir yapı, işte bir değerler ittifakı söz konusu değil. Onların bize sattığı gibi bir uluslararası konjonktürün dayattığı bir çözüm süreci de söz konusu değil. Peki neyi yaşıyoruz biz? Yani bu kavga ya da bu gerginlik neyin kavgası? İş dönüyor dolaşıyor. Erdoğan'ın iktidar, koltuk, Bahçeli'nin de kadro ve ekip savaşına dönüşüyor. Ben hala şu sorunun cevabının kamuoyunu tatmin edici şekilde verilmediğini düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin o Kıbrıs seçimleri söylemiyle başlattığı o, daha doğrusu daha önceden de gelen o Kıbrıs seçimleri söylemiyle biraz daha perdenin önüne çıkan iktidara mesaj gönderme serisinin bugün en üst seviye çıktığını düşünüyorum. Ben halihazırda Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gönderdiği mesajların ben koalisyonu bozacak cesarete sahip değilim, buna imkanım yok ama seni köşeye sıkıştırırım mesajı olarak yorumluyorum. Yani Demirtaş'ın çıkması söylemi de aynı söylemdi. Burada da İmralı'ya gerekirse ben giderim söylemi aynı söylem. Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor ki bu sayede kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi Yani Erdoğan işin içerisinde bir çözüm süreci, bir Türkiye'nin demokratikleşmesi, bir Kürt sorunu çözümü meselesi olmadığını üzülerek söylüyorum. Yani çünkü ya daha bakın yani en temel noktada en ufak bir pozitif gelişme yok. Yani ya daha dün, Allah aşkına dün bir de önceki müydü? Mecliste bir ara Kürtçe bir metin girdi. Aha dedik, bir şey yapmadılar. 15 dakika sonra kaldırıldı. Yani ya böyle bir mantığın olduğu yerde Kürt sorunu nasıl çözülecek? Bir izah edebilir miyiz? Yani demokratikleşmeyi falan geçtim. Anayasanın, hukukun her geçen gün daha da ihdiş edildiği bir ülkeden bahsediyoruz ve beyefendiler diyor ki biz Kürt sorunu çözeceğiz, terörsüz Türkiye vesaire. Böyle Yani- bir şeyin olduğunu düşünen varsa bilmiyorum. Yani o zaman aynı gezegende yaşamıyoruz olacak. Ya saf dillik olur. Yani aklıyla milletin alay etmek olur. Bu konuda eğer böyle bir gerçeklik olduğunu kabul edersek, olmadığının en önemli göstergesi az önce Doğan Ertuğrul değerlendirmelerinin arasında söyledi. Mehmet Uçum'un açıklamaları ve sarayın AKP rejiminin 1930'lara gidip oradan bazı yasaları, bazı değişiklikleri alıp bugünün Türkiye'sine çözüm olarak sunmaya kalkışması, bununla kamuoyunu meşgul etmesi oldukça dikkat çekici. Çünkü bugün Türkiye'de çözüm adına toplumsal mutabakatın zemini fazlasıyla sağlanmış durumda ve yasal olarak da her türlü adım çok rahatlıkla atılabilecek bir pozisyonda, ama bu yapılmak yerine Bahçeli ve Erdoğan arasında bir pazarlık yürütüldüğünü görüyoruz. Ama diğer taraftan bu pazarlığın İmralı ve Kürt siyasetine bakan tarafı var. Şimdi Doğan Ertuğrul bir tarafta İmralı, Abdullah Öcalan ve onunla yürütülen pazarlıkların, görüşmelerin yansıması olarak biz DEM Parti'de ve Kürt siyasetinin meclisteki temsilinde bunu görüyoruz, ama bu pazarlığın bir de bölge ülkelerinde, özellikle Kürdistan coğrafyasındaki yansımaları var. Hem Öcalan, İmralı, Kürt siyaseti denkleminde hem de Kürdistan siyaseti denkleminde baktığımızda ne ifade ediyor? Yani Erdoğan ve Bahçeli'nin birbirlerine yönelik işte o yarım saat görüşmeleri de aşan, karşılıklı böyle hamlelerle yürüyen pazarlıklarının, bir tarafta işte kadro, diğer tarafta iktidarın devamıyla alakalı oy potansiyelini tehdit eden bir yaklaşım kavgası arasında Kürt siyaseti denklemin neresinde ve nasıl gözüküyor? Ya öncelikle biraz iddialı gibi gelebilecek ama bu sürecin böyle devam etmesi halinde ben Türkiye için, Kürt hareketi için hayırlı mı olur, şerli mi olur ayrı bir mesele, ama çok önemli bir eşik aşılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. O da şu: bu süreç böyle devam ederse Kürt taban içerisinde, Kürt seçmen içerisinde Öcalan miti yıkılır. Bakın bu kadar net söylüyorum. Öcalan miti yıkılır. Çünkü sorguluyor taban. Net olarak sorguluyor. Çünkü ilk günden itibaren, İmralı süreci başladığı günden itibaren Kürt tabanı sakinleştirmeye, DEM Parti tabanı sakinleştirmeye yönelik çok fazla kanaat önderlerinden, kamuoyu yapıcılardan açıklamalar var. Süreçle ilgili böyle bir risk var. Bu süreçten biz ne elde ediyoruz sorusu var.
Kürt tabanda bu var. DEM Parti'nin bu şekilde gelinen aşamada anlamsızlaştığını da görmek lazım. Yani düşünün ki bakın Bahçeli diyor ki mecliste efendim gerekirse İmralı'ya gidelim. Şu soru o kadar büyük bir şey var ki toz duman arasındayız ki ne önemi var mesela İmralı'ya gitmenin ne önemi olabilir? İmralı'ya sembolik değeri dışında neyin müzakeresi yapılıyor olabilir? Bahçeli'ye de komisyonun İmralı'ya gitmesinin ne anlamı olabilir? MİT ve devlet dedikleri kimse artık onlar sürekli olarak görüşüyor zaten. Türkiye'de bir eşiği aştırmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir, o eşiğin aşılmasının yani komisyonun İmralı'ya gitmesinin, devletin İmralı'ya gitmesinin Kürt tabanında sürece desteği artıracağına dair bir beklenti var muhtemelen aynı zamanda. Ve PKK ile ya da Öcalan'la ilgili yapılacak yeni ittifaklara ilişkin zemin hazırlama arayışı var muhtemelen. Yoksa düşünün geriye yaslanıp düşünelim. Komisyonun İmralı'ya gitmesinin sembolik önemi dışında ne önemi olabilir? Ne müzakere ediliyor olabilir? Şu olabilir mi? Yani Erdoğan'a güven yok. Çünkü daha önceki tecrübeden hani o yerde yatan kurt adalet hikayesinden, fıkrasından hareket edersek, bakarsak. Yani Erdoğan daha önce bu işleri yaptırdığı insanları sonrasında pek çoğunu terörist ilan edip, pek çoğunu trenden atıp yoluna devam etti. Suçlu ilan etti. Bütün başarısızlıklarda, bütün sıkıntılarda hep kabahati başkalarına yükledi. Kendi sorumluluğunu başkalarının üzerine yıktı ve günah keçisi buldu. Bugünün bürokrasisi, bugünün siyasetçileri, bu süreçte yer alan isimler Erdoğan'ın bu yönünden korkuyor olabilirler mi? Yani komisyon üyelerinin gitmekle ilgili endişelerin kaynağının bu olduğu çok açık. Ama durum buysa Bahçeli geçen haftaki konuşmasında da söylemişti. Korkmayın gidin filan demişti. Komisyon üyelerinin korktuğuna dair bir şey var. Devletin zaten istihbaratın ya da Öcalan'la devlet adına görüşen kişilerin böyle bir kaygıları olmadığını biliyoruz. Çünkü kim olduklarını bile bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Komisyon üyeleriyle ilgili bunu anlarım ama Bahçeli'nin hadi gidin neden korkuyorsunuz gidin demesinin arkasında başka bir şey olmaz. Sembolik değeri var bunun. Yoksa bir müzakere zemini üzerine anlaşacakları bir şey anlamı yok. Bir eşiğin aşılmasını istiyor Bahçeli. Bahçeli'nin temsil ettiği devlet kanadı aynı zamanda. Bu eşiğin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz ama Öcalan'la yeni bir pazarlık zemini oluşturmak için bunu muhtemelen bu kadar önemsiyorlar. Bir de hani bir taşta kaç kuş vurulabilirse o kadar. Bir, Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak istiyor. İki, kesinlikle kendisinin bahanesi olduğunu düşündüğü sürece Kürt tabanının destek vermesi için evet Kürt taban bunu çok önemser. Düşünün ki İmralı konusunda DEM Parti sözcülerine sabah akşam söyledikleri şey Öcalan'ın özgürlüğü ve komisyon İmralı'ya gitsin. Kendisi buna fixlemiş vaziyette. DEM Parti de buna fixlemiş vaziyette. Ama burada hikayenin sembolik değer dışında bir anlamı olmadığını görmek gerekiyor. Kürdistan'da bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'nin Kürt bölgesinde bu düşünün ki yani şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Türkiye'nin Kürt bölgesi lafını kullandığım için bir kısım izleyiciden tepki almıştık. Ya Türkiye'nin Kürt bölgesi, Kürt illeri lafını bile konuşamadığımız bir yerde Kürt sorunu çözmeyi konuşuyoruz. Kürt demeye korkuyor insanlar hala. Kürt alerjisiyle hareket ediyorlar. O nedenle başta söylediğim şeyin altını bir daha çizmek istiyorum. Süreç böyle ilerlerse Kürt tabanda, DEM Parti tabanında, PKK sempatizanı da olan o tabanda İmralı MİT'ine dair önemli sorgulamaların olduğunu görmek lazım. Bu MİT'in yıkılması, bu bence Türkiye'nin hayrına da olur, o da ayrı bir mesele, gibi bir sonuç doğurabilir. Çünkü bunun sorgulanmayacak bir tarafı yok. Yani ne olacağını bilmedikleri bir süreç ve devlet içerisinde yürüyor, kapalı kapılar ardından yürüyor. Üstelik DEM Partililer kamuoyundan gelen büyük baskılar sonucunda bu aynı zamanda ülkeye demokrasi getirecek, aynı zamanda barış getirecek, hukuku biz de istiyoruz filan diyor ama devlet adına yapılan açıklamalarda işte uçumdan Erdoğan'a, oradan Devlet Bahçeli'ye varana kadar Türkiye'ye daha fazla özgürlük getireceğine, Kürtlere daha fazla özgürlük getireceğine, Kürt sorun çözümü için belirli adımlar atılacağına dair herhangi bir işaret de yok. O nedenle çok zor bir süreç ama Erdoğan'la Bahçeli arasındaki sürecin Türkiye'nin bu Kürt meselesi bağlamında da olduğu gibi, yani İmralı ziyareti bağlamında da olduğu gibi iktidarın gündemini, iktidarın geleceğini şekillendiren şeylerden biri olduğunu görmek gerekiyor. Burada tuhaf bulduğum ve çok üzüntü verici bulduğum şey Kürt siyaseti, yani DEM Parti çizgisi hiçbir zaman kendisini bu kadar pasif hale getirmemişti. Yani
Şunu yıllarca biz konuştuk değil mi? Yakın zamana kadar 2023 seçimlerinde dahil aynı şeyi gördük biz. Yani muhalefet bloğu içerisinde muhalefetle birlikte rejimle mücadele eden, ülkenin demokratikleşmesi, hukukun geri gelmesi için çaba sarf eden ve muhalefet partileriyle kontak halinde bir Kürt hareketi, DEM Parti çizgisi, HDP çizgisi vardı. Şu an ağzını açmaya çekinen, süreç bozulur diye, iktidar rahatsız olur diye, Erdoğan ya da Bahçeli rahatsız olur diye yarım ağız konuşan bir şey var. Kürt hareketi çizgisi var. Bu Türkiye açısından iyi bir şey değil. Başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Bunun DEM Parti tabanına da DEM Parti'ye de dönüşü şey olacak. Negatif olacaktır kesinlikle. Evet. Bir taraftan da ben mesaj kutusuna bakıyorum. Seyircilerimize her hafta söylüyoruz, yapmıyoruz. Belki bu hafta biraz daha böyle hani birkaç tane okuyup mesajı ve soruları yorumlarsak önümüzdeki haftalarda beğenin, tıklayın, eleştirin, paylaşın demeye yüzümüz olur sevgili takipçilerimiz. Şimdi Veli Bey Kürdistan deyip Veli Erkan isimli kullanıcı Kürdistan deyip soru işareti koymuş. Evet, az önce Kürdistan kelimesini kullandım. O coğrafyayı kastederek kurduğum bir cümleydi. Daha iyi anlaşılması için Irak, İran, Suriye kısmında yaşayan Kürtlerin bulunduğu bölgeyi anlatan ifade olarak. Ya bir şey çok enteresan bir şey geldi. Tam bunu söylemeye çalışıyorum. Yani belki bunu biraz konuşmak gerekiyor. Düşünün ki Kürt meselesini çözeceğiz diye konuşuyoruz ama terörsüz Türkiye falan filan. Yahu Kürdistan denilmesinden rahatsız bir taban var. Üstelik korkunç olan ne biliyor musunuz? Erdoğan zamanında Kuzey Irak diye kodladığımız Irak Kürdistan'ın yetkilileriyle, Barzani ile görüşürken bir toplantıda yanında Davutoğlu da var, o dönem Dışişleri Bakanı'ydı zannediyorum. Kürdistan diye konuşuyor. Barzani kameralar karşısında diyor ki Sayın işte Erdoğan işte Kürdistan lafından söz ediyorsunuz, Kürdistan diye konuşuyorsunuz. O da Davut Hoca bize öğretti diyor. Davutoğlu bize öğretti Kürdistan demeyi diyor. Şu an düşünün ki gelinen aşamada AKP tabanı içerisinde bile Kürdistan lafına, Kürt lafına, Kürt bölgesi lafına büyük bir tepki var ve siz bu aşamada böyle bir konjonktürde Kürt sorununu çözeceğinizi düşünüyorsunuz. Önümüzde ne kadar büyük bir sorun olduğunu, iktidarın önünde ve Türkiye'nin önünde ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermesi bakımından bence önemli. Coğrafi ya da siyasi. Kürdistan diye bir bölge var kardeşim. Hoşumuza gitse de var, gitmese de var. Bunu kabul ederek bence başlamamız gerekiyor. Evet, Ramazan Savaş diyor ki racon koyulur mu yoksa kesilir mi diyor. Başlığımıza gönderme yapmış. İkisi de oluyor. Siz hangisini daha uygun görürseniz kendinizi öyle algılayabilirsiniz. Ama ikisi de oluyor. Adem Bey, son video yorumunuzu dinledim diyor İsmail Yıldız. TR'deki durum diyor Rusya'daki gibi olacak sanki diyor. Konunun detayını sen daha iyi biliyorsun Adem Yavuz Aslan. Birazdan söylersin, yorumlarsın. İlker Kristal de diyor ki cemaat af beklemiyor. Yeni bir geçmiş KHK geçersizdir diyen KHK bekliyor diyor. Bizans oyunları, Bizans ayak oyunları Erdoğan ve Bahçeli'nin yaptıklarını söylüyor. Farklı yorumlar, değerlendirmeler var sevgili takipçilerimiz. Biraz daha bu konularla ilgili somut sorularınız olursa o somut sorularınızı daha net cevaplamaya, yorumlamaya gayret ederiz. Ben bir taraftan bakacağım. Sizin bu yorum, değerlendirme ve sorularınıza programımız içerisinde cevap almaya devam edeceğiz. Ama siz lütfen paylaş butonuna, beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Dostlarınıza linklerimizi gönderin. Böylece Türkiye gündeminin daha iyi anlaşılması, yaşananların daha iyi anlaşılması için daha geniş bir kitleye ulaşabiliriz hep beraber deyip araya böyle bir girizgahtan sonra Adem Yavuz Arslan devam edelim. Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu yorumlardan birinde de Sinan Ateş dosyası olduğu sürece Devlet Bahçeli hiçbir şey yapamaz diye yazmış bir takipçimiz. Şimdi Ankara'da herkesin dosyalar, pazarlıklar üzerinden yürüdüğü, Türkiye'nin çıkar menfaatlerinin aslında ya da sosyolojik barışının aslında çok da birinci öncelikli görünmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve biz buradan bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Ama arka planda da bir kriz çıktığı belli ve sürekli bu krizin de büyüdüğü belli. Bu krizi dillendirenleri de malum hemen suçlayarak üstünü örtmeye çalışıyorlar. Artık mızrağın çuvala sığmadığı bir açıklamaydı bugünkü. Yarın ne olur? Erdoğan buna nasıl bir cevap verir? Öngörün nedir?
Şimdi ona geçmeden önce ben biraz takvimleri geri alayım. Yani bugünü daha iyi anlayabilmemiz açısından ve ben kontur bir soru sorarım. Mesela Öcalan neden ısrarla komisyon İmralı'ya gelsin diyor. Şimdi hep şunu soruyoruz. Komisyon İmralı'ya giderse toplumda nasıl tepki görür? İşte AKP'liler özellikle bu İrlanda seyahatinde o müzakerelerin İktidar Partisi'ne çok oy kaybettirdiğini görüp bayağı bir moralleri bozulmuş Ankara kulislerinde konuşulana göre. Ama şimdi soru şu. Biraz hepimiz hafızaları tabii tozunu atalım. 2014 Ocak ayından itibaren, 2013'ün sonunda 2014 Ocak ayından itibaren yoğun bir şekilde o zamanki 2015 Ceylanpınar'la biten çözüm süreci içerisinde Öcalan'ın tutanaklarından, daha sonra kitaba da döndü bu tutanaklar biliyorsunuz. O zaman HDP'nin açıklamalarından da net olarak hatırlıyoruz. Diyordu ki 2014 Ocak ayı Öcalan şunu aynen söylemişti çok net bir şekilde. Google yaparsa izleyicilerimiz de görebilir. Mutlaka komisyon İmralı'ya gelmeli, beni dinlemeli. Bakın 2014 Ocak'tan bahsediyorum. Sonrasında 2014 Ocak, 2015 Dolmabahçe mutabakatı, o süreç hep devam etti ve en son Öcalan bu Dolmabahçe sonrasındaki süreç bozulduğunda yine şunu söyledi. Dedi ki bu işin olmazsa olmazı komisyonun gelip beni dinlemesidir. Bu konuda hükümet adım atmalıdır diye arşivleri tekrar bir hatırlatayım. 2015 Mart söylediği şey şuydu. Heyet gelmezse bu süreç ilerlemez. 2015 Ceylanpınar'da Temmuz ayında o süreç bitirildi. Hala faili meçhul o cinayetler. Suruç ve Ceylanpınar saldırısı. Erdoğan'ın Dolmabahçe sonrasında bu iş olmaz böyle deyip işi masayı tekrar tekmelediği dönemi hatırlıyoruz. Şimdi burada bir araya uzun bir boşluk girdi. Tekrar bu süreç başladıktan sonra tarihlere tekrar baktım 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta İmralı'da yapılan bu 19 Mayıs'ta İmralı'da yapılan görüşmede kamuoyuna İmralı'dan Öcalan'a Devlet Bahçeli'ye mektup diye yansıyan bir olay vardı. Neydi o olay? HDP heyeti İmralı'da Öcalan'la görüşüyor. Bu tutanaklar içerisinde daha sonra bu tutanaklar halinde sosyal medyada düştü görüntüleriyle birlikte. Bu tutanaklar içerisinde Öcalan ısrarla bir şey söylüyor. Diyor ki komisyon mutlaka buraya gelmeli, onlara çok önemli şeyler anlatacağım. Mutlaka beni dinlemeliler. Ve hatta orada şöyle bir şey söylüyor. Gelsinler çok hayati şeyler anlatacağım dediğinde tutanaktan okuyorum. Görüşmede ara veriyor Öcalan. Diyor ki bu iş olsa olsa Bahçeli ile olur. Hemen bir kalem kağıt alıyor, Bahçeli'ye mektup yazıyor. Ve o mektupta ne diyordu? Meclis komisyonu gelsin, onlara çok şey anlatacağım. Bunu çözse Bahçeli çözer. Sizi de bu yükten kurtarır dedi. Ve mektubu alıyor HDP heyetine veriyor. Şimdi Öcalan'dan Bahçeli'ye gelen bir mektup, daha 2014'ten bugüne kadar gelen ısrarla bir komisyon gelsin talebi var ve bugün geldiğimiz noktada Bahçeli'ye mektup gönderen Öcalan ve o mektubun gereğini Erdoğan'a rağmen yapan bir Erdoğan var. Bahçeli var. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini niye hatırlattım? Ya şurada şu sorunun cevabı yok. Herkes komisyon giderse siyaseten ne olur? İktidar Partisi nasıl sonuç alır? Muhalefet ne olur? Sorusunu görüyor da Öcalan neden bu kadar çok ısrarlı sorusunun cevabını kimse tartışmıyor. Bence bunu da tartışmak lazım. Neden Öcalan çok yoğun bir şekilde komisyon gelsin benimle görüşsün diyor. Bakın komisyon gelmezse bu iş ilerlemez diyor. Yani bu aslında 2014'teki tehdit deyin ya da öngörü deyin, onun da devamı. Şimdi bunu niye hatırlatmaya ihtiyacı hissediyorum? Ya biz bu sürecin en başından bu yana şu çekinceyi dile getiriyorduk. Bunlardan biri de benim, başkaları da getiriyor. Nedir? Ya burada bir Kürt sorunu çözmek gibi bir amaç yok. İşin içerisinde Öcalan'ın pozisyonu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı. Yani demin de Cumhur İttifakı'na katılması gibi bir plan, hedef söz konusu. Bunun yolları yapılıyor diye söylüyorduk. Ben bugün geldiğimiz noktada Devlet Bahçeli'nin bu hareketi yapmış olmasının Öcalan'ın mektubuna verdiği bir cevap olarak, belki de cevabı mektubunu elden götürmek istiyor. O da ayrı bir konu. Yani dolayısıyla ben hadiseyi halihazırda yorumlarken resmi eksik yorumladığımızı düşünüyorum. Yani o planı göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. Olayın içerisinde İmralı ısrarla tabiri caizse ayağına gelinmesini bu yüzden çok yoğun bir şekilde istiyor. Yani kendi pozisyonunu güçlendirmek, kendi pozisyonunu, çünkü
hani kulislere yansıyan şeylerden bir tanesi de şu var. Biliyorsunuz, hepimiz duymuşsunuzdur bunları. Yani işte Demirtaş'ın çıkması şu an benim pozisyonumu zayıflatır şeklinde bir takım yorumlar yaptı. Daha sonra da tamam ne yapıyorsanız yapın ben karışmıyorum dediği şeklinde bir Öcalan'a atfedilen şeyler var. Ama Öcalan'ın kendi pozisyonunu bu kadar güçlendirmek için ısrarla komisyon gelmezse bu iş yürümez demesini de unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu önemsiyorum ve başta söylediğimiz planın bir parçası olarak bu komisyonun İmralı'ya gitmesi öngörülüyor. Diğer nokta, Erdoğan yarın ne yapar? Yani Erdoğan'ın ne yapacağını, dediğim gibi Erdoğan'ın ne yapacağını bilme şansımız şu an yok. Yani ben koalisyonu bozacağını da düşünmüyorum Erdoğan'ın. İşte Bahçeli böyle dedi ama ben karşı çıkıyorum. Hatta bir adım daha atar. Bir bakanımız var ya, her hafta düzenli olarak ya da her gün Türkiye bir hukuk devletidir açıklaması yapan, yargı bağımsızdır diyen bakan çıkar der ki Bahçeli'nin talebine izin verilmedi der. Hani daha da işi kızıştırmak istiyorsa. Böyle bir hamle olur mu? Ben onu da beklemiyorum. Yani en fazla Erdoğan olayı tabiri caizse gürültüye getirip krizi bir sonraki aşamaya kadar da erteleyebilir. Evet, şimdi bir tarafta böyle Devlet Bahçeli'nin kendi içinde tutarlı diyebileceğimiz bir yaklaşımı var. Bir yıllık devam eden. Siyaseten de öyle. Ama Erdoğan'la ilgili şöyle bir şey var. Doğan Ertuğrul, eğer yanlış analizse araya girip düzeltirsen sevinirim. Şimdi Erdoğan iktidara geldiği dönemde demokrasi, hukuk, Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda liberallerin ve toplumun farklı kesimlerinin malum desteğini aldı. Avrupa Birliği de buna dahil. Sonra onları yüzüstü bıraktı. Sonra işte çözüm süreci, birinci çözüm sürecine baktığınızda Kürt meselesiyle alakalı işte gelindi. Sonra buzdolabına kaldırdı. İşte sonrasındaki gelişmeler 2015 yılındaki o büyük kırılmaya bakarsak, Haziran'daki kaybettiği seçime ve sonrasındaki sürece baktığımızda işte MHP'nin iktidar ortağı olma günlerinin başladığı ve bu noktaya geldiği bir takvim var. 15 Temmuz ve sonrasındaki tek adam rejimi inşasına da baktığımızda Erdoğan'a destek veren ve Erdoğan'la birlikte bu anlamda Türkiye'de değişim, dönüşüm yapacağını düşünerek hareket eden bütün kesimler bir şekilde günün sonunda hep ya oyun dışı kaldılar ya büyük zararlar gördüler. Şu anda işte İmralı'nın ısrarla oraya bir komisyon istemesi, bu işe bir yasal çerçeve istemesi, olayın ciddiyetini görmek istiyor olması, Bahçeli'nin bugün gerçekten biraz böyle kulaklarımız son zamanlarda benzer açıklamaları çok duyduğu için yadırgamıyor, yabancılaştı belki ama gerçekten tarihi bir hamleydi bana göre. Dolayısıyla buradan da bakınca MHP kanadının da işi sağlam tutma ve Erdoğan'ı bir şekilde bir şeye bağlamak, yasal bir çerçeveye bağlamak gibi bir şey var ama bunun ötesinde de Erdoğan'ın kendi içinde tutarlı diyebileceğimiz hep böyle kendisine bulduğu ortakları kullanıp attığı ve tek adam rejimini ülkenin büyük bir ekonomik kaybına, büyük değerler kaybına rağmen inşa etmek için her şeyi yaptığını görüyoruz. Adem Yavuz Arslan'ın kısmen cevapladığı sorudan hareketle bütün bu denklem içerisinde Erdoğan yarın nasıl bir illüzyon yapacak ve ortağıyla yoluna devam ettiği algısını pekiştirecek ve bu meseleyi çözmeden çözmüş gibi yapacak. Yani zamana yaymak en temel strateji böyle bir durumda. Erdoğan'ın da muhtemelen hep yapacağı şeylerden biri o. Bunun da akşamdan sabaha çözümü olacağını ben de düşünmüyorum. İdare edecek. Sorunlar idare etmek çok iyi bildiğim şey. Bahçeli idare ediyor. Zaten şöyle bir şey düşünün ki Erdoğan ya da Bahçeli'nin haftada bir hiçbir kriz yok açıklaması yapması yeterince tuhaf değil mi zaten? Madem hiçbir kriz yok niye sürekli kriz var yok açıklaması yapıyorsunuz? Bir bu, ikincisi Erdoğan'ın bir ortağından kurtulmak konusunda sicili bayağı parlak, ortaklarından kolay kurtuluyor. MHP öyle bir ortak değil. MHP sokak ortasında cinayet işleyip torbacıya genel başkanını, eski ülke ocakları başkanını öldürtüp gözünün içine baka baka cinayet işleyen bir örgüt. Yani bunu görmek gerekiyor. Bunun mafyadaki yansımalarından, bürokrasideki yansımalarından da biliyoruz. Bu da böyle. Diğer taraftan Adem'in dikkat çektiği şey önemli. Öcalan'ın kendisinin bundan niye bu kadar ısrarlı olduğu kamuoyuna ara sıra yansıyor. Kürt mahallesinde öyle bir tabir var ya, Kürt siyasetinde şöyle kulisler var. Devlet tarafından da yani iktidar tarafından da bunlar birilerinin kulağına fısıldanıyor olabilir. Bu bir beklenti ve bir spekülasyon. Yani
Öcalan komisyon gelirse ne olur? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru muhatabı olur. Şu an DEM Parti heyeti gidiyordu oraya, değil mi? Devlet de istihbaratçılarla görüşüyor. Kim ne olduğunu bilmiyoruz ama adına devlet denilen birileriyle görüşüyor Öcalan sürekli olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi muhatap olacak orada. Böyle büyük bir meselede. Hal bu iken daha sonra o spekülasyonlar söz edeyim. Yani DEM Parti yerine yeni bir parti mi kurulur? Öcalan çıkarsa ya da çıkmadan partinin başında mı olur? Aktif siyasete katılır mı katılmaz mı? Ya bunlar Kürt mahallesinde konuşuluyor. Kürt sokağında konuşuluyor. Gelinen aşamada Öcalan'ın meşru bir muhatap olması ile ilgili bir mesele olduğunu biliyor. Yoksa yazacağını yazar, not ederek gönderir, değil mi? Yani muhatap alın beni diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşru muhatabı olacak. Şimdi oradaki mesele öyle yabana atılabilir bir mesele değil. Diğer taraftan Kürt hareketi içerisinde, PKK çizgisindeki Kürt hareketi içerisinde artık bu kaydı bence düşmek gerekiyor. Öcalan'ın gelip partinin başına geçmesi ya da sivil siyasette rol alması konusunda bayağı bir herkes hazır gibi görünüyor. Yani bir de Demirtaş şeyi de var, alerjisi de var parti kadrolarının epeyce büyük bir kısmında. Şimdi bunun konuşulduğu bir ortamdayız. Onun dışında Öcalan'ın komisyon tarafından ziyaret edilmesi dediğim ne anlam olabilir yani? Heyet gidiyor, devlet gidiyor, bilmem ne oluyor falan filan. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, bunun ne kadar önemli olduğunu bildiği için mesela CHP kanadı başından itibaren komisyonun Öcalan'ı ziyareti konusunda şeyi söylüyor. Erdoğan'ın ne diyeceğine bakacağız diyor. Başından itibaren Erdoğan'ın kendisi, Bahçeli'nin kendisi komisyonda CHP bulunmak zorunda diyor. Niye? Çünkü bir risk paylaşımı varsa son derece maharetle bunu paylaştırmak istiyorlar. Yani mutlaka CHP'ye buradan bir hisse çıksın, muhalefete bir hisse çıksın istiyorlar. Bu süreç içerisinde mesela komisyona bir şekilde dahil olmasa ya da İmralı sürecine karşı çıksaydı bambaşka bir kampanya yürütürdü. Çok bıçak sırtı bir siyaset yürütüyor CHP'de ama komisyonda CHP'nin olmasını istediler, CHP oldu. Şimdi herkes acaba CHP gidecek mi İmralı'ya sorusu soruyor. Yahu daha AKP'nin gidip gitmeyeceği belli değil. Erdoğan'ın ne diyeceği belli değil. O nedenle CHP'liler Erdoğan'ın ne diyeceği önemli diyorlar. Erdoğan ne diyebilir? Yani bir sürü değişkene bağlı muhtemelen ama yakın zamanda olmasa bile komisyonun İmralı ziyaretine şey çıkabilir, ruhsat çıkabilir. Buna kim katılır, kim katılmaz bilemeyiz tabii ki. Ruhsat çıkabilir. Çünkü bu hasarın Bahçeli'nin bu çağrısının bir tür en azından kamuoyunu ikna edecek şekilde, kamuoyuna bir şey sunacak şekilde komisyonun İmralı'ya ziyareti gündemini öncelemeden atlatılma ihtimali bence yok. Öteki türlü Bahçeli geri adım atmış olur bir kez daha. Haklı olarak söyledi. Demirtaş konusunu haklı olarak söyledi, hatırlattı Adem. Ama yani şeyi de dikkate almak gerekiyor. Başak Demirtaş'ın 4 gün orada kaldığını, Demirtaş'ın çıkmasını beklediğini, bu sadece sanıyorum Bahçeli'nin açıklaması sonrası gelmiş bir şey değildi. Muhtemelen kulaklarına bir şeyler onların da söylenmişti. Arada bir hesaplaşma ve de zamanlama olma ihtimali ya da tamamen bir mutabakat sağlanamadığı için gecikme ihtimali olmasını da bence dikkate almak gerekiyor. Erdoğan ne yapacak? Zamana yayacak. En iyi ihtimalle zamana yayacak. Tamamen bunun reddedeceğini, yok sayacağını ya da sayabileceğini ben düşünmüyorum. Ama bir formülle Bahçeli'nin gönlülecek ya da kamuoyunda Bahçeli'yle ters düşmemiş izlenimi verecek bir formülle sorunu çözme ihtimali var. Fakat sonuç itibariyle değişmiyor. Meclisten bir komisyonun İmralı'ya Öcalan'ı ziyarete gitmesi önemli bir eşiktir. Ben şunu net olarak baştan söyleyeyim. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Kürt tabandan gelen tepkiye rağmen bence CHP'nin orada yer almaması gerekir. Çok net yer almaması gerekir. Çünkü her durumda suç ortağı yapabilmesi, yani rakiplerin suç ortağı yapabilmesi bu iktidarın büyük maharetlerinden bir tanesi. Bence o suç ortaklığına dahil olmamak lazım. Buradan şunu söylemeye çalışmıyorum. İmralı'ya gitmek suçtur anlamında söylemiyorum. Ama bunu yarın gerçekten diyelim ki o heyette CHP'liler de olsun, AKP'liler ve MHP'lilerin ellerini tamamen yıkayıp çıkıp daha sonra CHP'lilere vay siz İmralı'ya gittiniz diye kampanya yapması, meydan bunu anlatma ihtimali bence sarfı nazar edilebilecek bir durum değil. O nedenle CHP'nin yapması gereken şey Erdoğan kendisini ortaya koymadığı takdirde o komisyonda yer almaması ve İmralı'ya gitmemesidir. Evet, bu çok önemli bir nokta ve tehlike. Geçmiş tecrübeler de bunu ortaya koyuyor. Adem Yavuz Aslan, şimdi bugün Devlet Bahçeli sadece komisyonun
İmralı'ya gitme meselesi üzerine bir açıklama yapsaydı tartışma biraz daha acaba iktidar ortakları arasında bir danışıklı dövüş mü var? Birbirlerine böyle pas atıp kamuoyu mu oluşturuyorlar diyebilirdik. Ama arada şöyle bir işaret fişeği attı Bahçeli. İmamoğlu'na ve İmamoğlu'nun iddianamesine ve bu davanın canlı yayınlanmasına işaret etti. Yani az önce Doğan Ertuğrul'un CHP ile ilgili de bu sürece dair çizdiği tabloyu göz önünde bulundurursak Bahçeli orada nasıl bir mesaj verdi ve hedefi kimdi? Ya bu hani bütün düğmeleri aynı anda basmak diye bir tabir var ya, son dönemde çok moda oldu. Bahçeli bir taraftan İmralı kartını açarken öbür taraftan sağdan soldan başka düğmelere de basıyor. Demirtaş'ın şartsız bir şekilde hemen tahliye edilmesi gerektiği söylemi de böyle bir düğmeydi, bir hamleydi. Bu da Erdoğan'a bir hamle. Erdoğan'ın istemeyeceği bir şeyi de öneriyor. Neden? Birincisi şu var. İmamoğlu soruşturması, her ne kadar Özgür Özel konuyu Ergenekon'la falan eşitleyip İmamoğlu'nu Silivri'ye gömse de sonuçta herkesin gözünün önünde tartışılacak bir konunun başlığını açıyor Devlet Bahçeli. Eğer bu konu Adem, TRT dahil olmak üzere paylaşımında da televizyonlardan gördüm. yayınlanırsa. Bir şey rica edebilir miyim? Ben paylaşımında da gördüm. Bence orayı biraz açıklaman çok gerekli. Ben de çok merak ediyorum çünkü o açıklamayla İmamoğlu'nun neden Silivri'ye gömmüş olduğunu düşündüğünü merak ettim. Sorma ihtiyacı duyuyorum. Tamam, ona dair de geleyim. Şimdi burada dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Bahçeli bu konular TRT'de yayınlansın, TRT dahil televizyonlarda yayınlansın demek Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma hamlelerinden birisi. Çünkü iddianamenin içerisindeki birçok konunun Erdoğan'ın bahsettiği türden bir asrın yolsuzluğu olmadığını herkes biliyor. Tamam, bir takım yolsuzluk iddiaları var. Bunları göz ardı edemeyiz. Bu da Türkiye'deki bütün belediyelerde olan sistem. Siyasetin finansmanı ile alakalı bir konu ve Erdoğan'ın bahsettiği türden değil. Hani daha önceki programda da söylediğimiz gibi Erdoğan'ın ismini İmamoğlu'nun ismini kaldır, yerine Erdoğan'ı koy. Diğer isimleri değiştir AKP'lilerle. Orada iddia edilenin hepsinin ve daha fazlasının AKP'lilerce yapıldığını biliyoruz. Yıllardır da böyle yapılıyor zaten. Dolayısıyla bu yayına TRT'de yayınlanması söylemi, davaların siyasi davaların özellikle televizyonlarda yayınlanması söylenmesi Erdoğan'a yapılmış bir hamle. Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma hamlesi. Bu açıdan Erdoğan'ın buna sıcak bakacağını ve okeyleyeceğini sanmıyorum. Çünkü bu tartışma başladığı zaman arkasından şu da gelecek. Ya o zaman 15 Temmuz davalarında da benzeri bir söylem gündeme gelecek. Çünkü 15 Temmuz sanıkları ilk günden bu yana bunu söylüyor. Bunu ben de söylüyorum. Yıllarca bu davaların dosyalarını okumuş birisi olarak bu davalar televizyonda yayınlansın. Madem ki çok tarihi bir darbe davasından bahsediyorsunuz, herkes ne olmuş görsün. Bahçeli de onu söylüyor. Herkes ne varsa görsün diyor. Tamam, bu Erdoğan'ın istemeyeceği bir şey. Yani hani Erdoğan'a danışıklı dövüş bir şekilde bu çıkışı yapmış olma ihtimalini ben görmüyorum. Diğer noktada ya bugün Doğan Ertuğrul'un bahsettiği nokta. Şimdi ya Ergenekon süreçlerini çok yakın takip ettik. Ergenekon dediğimiz süreç, adına derin devlet diyeyim, başka bir şey söyleyin. İşin içerisinde silahların, suikastlerin, darbe planlarının inkar edilemeyen, her ne kadar bazı tartışmalı boyutları olsa da inkar edilemeyen tonla delilin, ifadenin olduğu bir dosya. Şimdi siz bu dosyayı alır İmamoğlu dosyasıyla kıyaslarsanız şöyle bir İmamoğlu'na kötülük yapmış olursunuz. Çünkü kamuoyunda Ergenekon dosyalarının tamamen uydurma olduğu iddiasının oranı kaçtır sizce? Hani AKP tabanı dahil olmak üzere, olan habere dahil olmak üzere halihazırda toplumun çok büyük bir kesimi Ergenekon davalarının somut delillere dayandığını ve gerçekçi olduğu konusunda hemfikir. Anketlere baktığımız zaman da bunu görürüz. Ve AKP'nin tabanı dahil olmak üzere, ya bu iş hani Binali Yıldırım'ın işte seçim kampanyası dönemlerindeki sözleri de var. Hiç kimse çıkıp ya bunlar uydurmaydı, yoktu diyemiyor. Şimdi eğer siz İmamoğlu dosyasını Ergenekon'a eşitlerseniz İmamoğlu'na kötülük yapmış oluyorsunuz. Çünkü İmamoğlu Ergenekon dosyaları eşitlenmesi, işin içerisinde suikast planlarının, darbenin, ya kendileri kabul ettiği darbe planları var. Yani günlükler var. El yazısıyla almış notlar var. İlker Başbuğ'un imzaladığı balyoz tutanağı var. Hani böyle bir sürü varoğlu var. Şimdi bunlar varken bunların hepsini yok edemeyeceğinize göre siz otomatikman şöyle bir sonuçta doğuruyorsunuz. Ya İmamoğlu dosyasındaki suçlar da Ergenekon doğruydu, bu da doğru. Buradaki de doğru çıkmış olacak. Öbür türlü
Siz İmamoğlu dosyasını Ergenekon'la eşitlediğiniz zaman o kumpastı, bu da kumpas dediğiniz zaman siz halihazırda resmi okuyamıyorsunuz demektir. Yani Özgür Özel sürekli Akın Gür'le gönderme yapıyor, ona saldırıyor. Ya Akın Gürlek ne ki ya? Akın Gürlek hiçbir özelliği olmayan, hiçbir iradesi olmayan bir görevli, memur. Yani bu siyasi şeyin başındaki isim Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan bugün İmamoğlu dosyasının bu şekilde olmasını isteyen kişi. Siz Adem bu Yoldaş, şekilde de son yani dakika vereyim. Meclisteki Terörsüz Türkiye komisyonu ile alakalı. Komisyonda İmralı oylaması Cuma gününe bırakılmış. Cuma günü saat 14'te yapılacakmış. Yani ben bir an için böyle kendi adımıza da endişelendim. Çünkü komisyonun devam ettiği saatlerde bu konuyu değerlendirip özellikle sabah yapılan açıklama üzerinden yol alırken sürpriz bir şey de çıkabilir mi bir kenardan diye insan şey yapıyor ama sürpriz olmamış. Cuma'ya teyir etmişler. Doğan Ertuğrul yarın da biraz herhalde Erdoğan zamana yayacak. Cuma'ya kadar Türkiye'de çok şey değişir. Dolayısıyla Türkiye siyaseti 24 saatte pek çok konuyu değiştirir. Bu hangi cuma olduğu da ayrı bir muamma yani. Bu cuma mı? Erdoğan'ın görüntüleri Yoksa- açıklayacağı cumaya dönmesin bu. Ha yani o Kabataş'ı hatırlatıyorsun. Kabataş'taki cumaya gerçekten böyle tarih tekerrür ediyor ve zihnimiz bu çağrışımları peş peşe yapıyor. Adem Yozas'tan sözünü kestim son dakikayla. Kusura bakma ama buradan da ekleyerek devam edebilirsin. Fethi Yıldız bu açıklamayı yapmış. Cuma günü toplanacağız. En kısa zamanda gideceğiz demiş. Komisyondan çıkan MHP'li temsilci diyelim. Fethi Yıldız. Şimdi bu son dakika gelişmelerini, sıcak gelişmeleri verdikten sonra Adem Yavuz Arslan seninle devam edelim kaldığımız yerden. evet, yani ben Özgür Özel'in Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mesaja yavaş yavaş ikna olduğu düşüncesindeyim. Mesela bugünkü grup konuşmasında da var bu. Yani yumuşama olacaksa diye bir pazarlık şansı açmak. İşte tam ifadesini de buldum. Bugünkü grup konuşmasında dediği bir şey vardı. İşte yumuşama olacaksa yeniden bir yumuşama sürecine girebiliriz. Bir takım şeyler, işte tutuksuz yargılamalar olacaksa İmamoğlu'nu falan gibi. tahliye edersen şartı var ama. Evet. Evet, yani bunlar olacaksa, tutuksuz yargılama olacaksa şeklinde bir takım S'li sağlı şeyler koyuyor. Ya bugün biz yayına girerken İmamoğlu'nun yeni açtığı tweet hesabına bile yasak gelmişti. Adam bırakın çıkmasını, sosyal medyada onun adına tweet açılmasına, tweet hesabı açılmasına müsaade etmiyor. Şimdi sen böyle bir rejimle ya uzlaşabiliriz. Hani ben senin ceketini giyeyim, sarayda geleyim gibi şirinlikler yaparsanız gideceğiniz bir yer yok. Yani bu olacak bir şey değil. Maalesef Ankara kulislerinde çok konuşulan bir şey var. İmamoğlu'nu bırak, bu tartışmaları bir kenara koy. Özgür Özel olarak sen partinin başında kal. Cumhurbaşkanı adayı da olabilirsin şeklindeki yaklaşımları sanki benimsiyor gibi bir havası var Özgür Özel'in. Belki biraz ileri bir yorum gibi gelebilir ama yani bugün senin tweet hesabına öyle izin verilmiyorken uzlaşmaktan ve işte biz bir yerde uzlaşırız, yumuşarız demek yani bana çok siyasi denge açısından çok mantıklı bir adım gibi gelmiyor. Evet, şimdi Doğan Ertuğrul'un aradaki sorusuna tam cevap alabildi mi bilmiyorum. İmamoğlu'nu içeriye gömmek anlamına gelir sorusuna. Adem Yavuz'la bizim bu konuşmalarımız buraya gelir hep. Gelmesi de iyi. Bence önemli bir tartışma. Özgür Özel'in ya da Türkiye'de herhangi muhalefet liderinin kıyası eleştirilmesi gerekir. Özgür Özel'in o açıklamasında ben mesela bir İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması şartını koştuğunu, normalleşme adımı tekrar atabiliriz dediğini, eğer olmazsa da mücadeleye devam ederiz finaliyle kapattığını gördüm. Bu başka bir şey bence. Bunu daha önce de söyledi. İkincisi Adem'in sözünü ettiği, ne olur ayrı mevzu. Sen biraz önce söyledin. Türkiye siyasetinde de siyaset 24 saat çok uzun süredir klişesi geyiği vardır ya. En azından İmamoğlu'nun cezaevinde unut, partinin başında kaldı, bana söylediler, ben bunu reddettiğimi kendisi bizzat defalarca söyledi. Kendisi defalarca söyledi. Şimdi Ergenekon balyoz süreciyle ilgili de ben tabii ki çok önemli bir süreç. İmam şeyin de
Özgür Özel'in de o şeyinin çok tartışılması, açıklamasının tartışılması çok normal. Ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. Bir Ergenekon balyoz sürecinin ne olduğu farklı bir şey. Kamuoyundaki algısı ve siyasetin kullanımı bence farklı farklı şeyler. Bir, Ergenekon balyoz sürecinin ne olduğu konusunda bence şöyle bir yanlışa düşmememiz gerekiyor. Ergenekon balyoz süreçleri Türkiye'nin asıl saadeti değildi. Bunun altını koyalım. Ergenekon balyoz sürecinde çok vahim hatalar da yapıldı. Çok vahim hatalar yapıldı. Yani bunun aksini söylemeye mümkün değil. Yani şöyle, kene koydular beni öldürmek istiyorlar diyen gizli tanıktan bugün şey çıktı değil mi? Abdurrahman Yıldırım mı ismi? Ben Ergenekon'un tanıklarından bir tanesiydim. Vay arkadaş beni nasıl tehdit ettiler. Şimdi başka türlü gizli tanıklık yapacağım diyen bir Ergenekon sanığı, gizli tanığı mevzu bugün gündemde. O nedenle sürecin ilkesel olarak doğru olduğu, hedefinin doğru olduğu, dönemin siyasi şartlarına bir sürü siyasi tartışmanın konusu olduğu ama bir aslı saadet hikayesi çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten şöyle yani oradaki tek değişmeyen, yani o sürece dair yargı cephesinde, başka ülke içindeki dengelerde pek çok değişken var. Ama tek değişmeyen bir şey var. Siyasal iktidar, siyasal güç aynı güç. Yani evet, oyunu tezgahlama biçimi, yargıyı, diğer kurumları bu anlamda manipüle etme de diyebiliriz. Başka türlü tartışılabilir. O tartışmaya girince de zaten hani konunun dışına çıktığı için ya bir kere Adem Yavuz Aslan'ın da bence altını çizmeye çalıştığı konulardan birisi o. Ben de onu düşünüyorum. Yani neden muhalefet özellikle bu konuda o günde bugün de aynı siyasal iktidarın tutarlı bir biçimde devamlılıkla çok yargıyı... basit bir açıklaması var aslında Bedrettin Uğur. Bence çok basit bir açıklaması var. Biz bence şöyle çok duygusal davranıyoruz bu konuda. Şimdi ilkesel olarak Ergenekon balyoz süreçlerinin doğru olduğuna inanmak başka şeydir. Bunun siyasi anlamının ne olduğunu görmek başka şeydir. Adem haklı olarak diyor ki neden 15 Temmuz'u gündeme getirmiyor? 15 Temmuz soruşturmaları gündeme getirmek büyük risk şu an muhalefet açısından. Büyük risk. Ben Adem'in söylediğinden farklı olarak şey söyleyeyim. Ergenekon balyoz süreçlerinin CHP tabanı açısından tamamen eleştirel baktıkları bir süreç. O süreçle ilgili bunlar kumpas süreciydi. Lafını söyleyen zaten CHP tabanı, klasik CHP tabanı. Yani muhalefet başından itibaren AKP'ye muhalefetinin bir aracı olarak Ergenekon balyoz süreçlerini bir kumpas olarak kodladı. Gelinen aşamada yahut daha ilerisi var mı? İktidarın kendisi bunları bir kumpas diye ilan etti. Tabanının bir kısmının buna ikna olmamış olması durumu bir şeyi değiştirmez. Şu an Özgür Özel açısından siyaseten, bakın ahlaki, etik, normsal bir şeyden söz etmiyorum. Ergenekon balyoz dövmek hiçbir siyasi risk taşımıyor. İktidar da kumpası ilan etmiş. Zaten tabanı geleneksel olarak bunu kumpası ilan etmiş. Askerlerimize tuzak kurdular. İktidar da bunun ortağıydı söylemini o dönemde söylemiş. CHP tabanında bunun bir karşılığı var. Muhalefet tabanında bir karşılığı var. MHP tabanında bir karşılığı var. Hatta AKP tabanında bir karşılığı var bunun. Bu karşılığı AKP kendisi icat etti aynı zamanda. Kendisi kumpas. Ya CHP'den önce kendisi kumpası ilan etti bunları. Ama 15 Temmuz öyle mi? O cız bir mesele. Yani iktidarın çok sert hışmına uğrayabileceğim bir mesele. O nedenle ahlaki olarak doğruydu yanlışları bir tarafa bırakalım. Hukuki olarak doğruydu yanlışları. Ergenekon balyoz sürecinden bahsetmenin Türkiye'de siyaseten şu an bunlar kumpastı demenin CHP'ye bir siyasi karşılığı var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu doğru yanlış ayrı bir mevzu. Ama bu yokmuş gibi davranamayız bence. Yani siyasi karşılığı şöyle var. Mesela CHP'li sözcüler bir paralel devlet paralel belediye yapılanmasından bahsediyorlar. Algı şu, hemen direkt Erdoğan'ın etiketlediği başka bir tartışmaya kayıyor bu. Oraya gidiyor. Algı açısından söylüyorum. Siyaset algıyı yönetme konusunda şüphesiz uyanık olmak durumunda. Muhalefetin de bu konuda yani Ergenekon ve balyozla eşitlediğinde Erdoğan'ın kendisini o süreçlerden sıyırıp aklamaya çalıştığı döneme, söyleme bir katkı sunduğu da aşikar. Bunu da görmeleri lazım anlamında. Hı hı. Adem Yavuz Arslan'ın biraz altını çizmek istediği de ben öyle algıladım en azından. Bilmiyorum. Ya kendisi de burada belki. Şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Yani risksiz 15 Temmuz'a göre risksiz deme nedenim o. Ergenekon balyoz süreçlerinde kamuoyunun bir kesiminde oluşan ve küçümsenemeyecek bir tabanda oluşan bunlar kumpastı algısını iktidarına sonra beslediği dediklerinize yok
sayamayız. Böyle bir realite var. Bir de şunu ben önemli buluyorum. Türkiye'deki toplum kesimlerin, farklı toplum kesimlerinin muhalefet stratejisi açısından önemli. Her konu neden soruya geliyor. Bakın söyleme değil başka şeylere bakmak gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim ben. DEM Parti çizgisi, HDP çizgisi. Başından itibaren Ergenekon sürecine en az AKP'de ilk dönem bir kadar destek verdi değil mi? Asla ve asla hala Ergenekon diye konuşuyor HDP çizgisindeki Kürt siyasetçiler. Ergenekon diye konuşuyor. Yani faili meçhuller 90'lı yıllar Ergenekon diye konuşuyor. Daha ilerisini söyleyeyim. DEM Partisi'ndeki çizgisindeki siyasetçiler bir iki istisnası dışında asla FETÖ söylemi kullanmadılar. Kullanmıyorlar. Ben yıllar öncesinden hatırlıyorum, Türkiye'de bulunduğumuz dönem içerisinde bu iktidar söylemidir. Kardeşim paralelden söz ediyorum üstelik. FETÖ'den değil yani. Bu iktidar söylemidir kardeşim, bunu kullanmayacağız dedi. Son derece anlaşılabilir, haklı bir şeydi bu. Ama söylem buyken, söylem son derece anlaşılabilir ve kabul edilebilirken şu anki DEM Parti çizgisi iktidarla Öcalan pazarlığı üzerinden Erdoğan'ın siyasi ömrünü uzatma hesabı görüyor. Siyasi pazarlığı yapıyor. Rejimle işbirliği yapıyor. Rejimle işbirliğinin bütün araçları ortaya çıkıyor. Şimdi bakın söylem başka şey, siyasi pratik başka şey. CHP bu söylemi kullanıyor olsa bile, ki bunun hukuken ya da işte realite olarak ne olduğu ayrı bir mevzu. Ama açık bir şekilde rejimle işbirliği yapmayacağını söylüyorken bence bu aradaki farkı görmek gerekiyor. O nedenle ben şeyi fazla önemsediğimizi, o söylemi, retoriği fazla önemsediğimizi düşünüyorum. Muhalefeti de bu konuda, yani bu söylemi kullanıyor ya da Ergenekon söylemini kullanıyor diye muhalefetin genel stratejisini yok saymayı Türkiye siyaseti açısından, Türkiye siyaseti anlamak açısından da biraz sorunlu görüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya şimdi bu tabii ayrı da bir tartışma yapabiliriz. Geniş de bir tartışma yapabiliriz. Çok önemli bir konu. Türkiye'nin son çeyrek asırlık tarihini, gelişmelerini, olaylarını anlamak için gündemin biraz daha böyle hani buna müsait olduğu bir zaman diliminde bunun üzerinden yürüyelim. Ama bu gündeme müsait Özgür Özel miting meydanlarında dün söyledi. Ergenekon daha geniş konuşmak açısından, süre açısından söylüyorum. Yani çünkü gerçekten hani perde arkasını, önünü, sağını, solunu, gelmişini, geçmişini biraz değerlendirmemiz lazım. Şimdi Adem Yavuz Arslan geçen hafta... Bir cümle söyleyeyim o konuda. Özgür Özel'in söylemlerinin Erdoğan'ı rahatsız etmediğine dikkat ediyor musunuz? Yani Özgür Özel'in bu söylemlerinin Erdoğan'ı rahatsız eden bir tarafı yok. Mesela nasıl onun için Adem Yavuz elinde mikrofon miting meydan dolaşıyor diye konuşuyor. Niye bunu söyleme ihtiyacı duyuyor sence? Hayır ama yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi siz Erdoğan'a muhalefet ediyorsunuz ama söylediğiniz söylemler Erdoğan'a bir rahatsızlık vermiyor. Hayır. Tam onu söylemeye, bu okumadan yanlış olduğunu düşündüğümü şöyle söylemeye çalışıyorum. Yahu Erdoğan'ın söyleyeceği bir şey midir? Elinde mikrofon meydan dolaşıyor diye Özgür Özel'den şikayet ediyor. Ya miting yapmasından şikayetçi, rahatsız olduğu anlamı çıkmıyor mu bundan? Yani ne söylediğinden bağımsız söylüyorum yani. Şimdi bu söylemlerin ve bu eylemlerin aslında Türkiye'de vatandaşa bakan tarafıyla siyasetin bir çözüm adresi olmadığını, siyasi partilerin çözüm adresi olmadığını gösteren bir anket yayınlandı geçen hafta. Aslında ben o anketi bugün Bahçeli'nin açıklaması olmasaydı Türkiye'nin en büyük partisi olarak değerlendirip konuşacaktım. Yani Asal Araştırma'nın Kasım 2025 tarihli anketine göre seçmenlerin %36'sı Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi parti çözemez görüşünde birleşiyor. Katılımcıların %23'ü, AKP %19.6'sı CHP cevabını veriyor. Diğer partilerde küçük oranlarda işte DEM Parti 4.4, MHP 3.1 diye gidiyor oranlar açısından baktığınızda. Adem Yavuz Arslan, programımızın sonuna artık hani geliyor, son değerlendirmeleri de yaparken. Şimdi siyasetin bu kadar böyle halkta destek görmediği ve vatandaşın en büyük probleminin ekonomi olduğu, çünkü o araştırmada sorulan başlıklardan birisi de bu ve vatandaşın, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, %60'a varan oranı Türkiye'nin en büyük probleminin ekonomik sıkıntı olduğunun altını çiziyor. Böyle bir ortamda işte %3 belki sorunlarını çözebilir dediği bir siyasi partinin genel başkanının mecliste grup toplantısında verdiği mesajlar üzerinden, açıklamalar üzerinden Türkiye'nin en büyük yarım asırlık bir probleminin nasıl çözüleceğini, daha doğrusu nasıl krize dönüşeceğini tartışıp duruyoruz. Bu tablodan Türkiye'nin bugününe baktığımızda 18 Kasım Salı bu
Bahçeli'nin açıklamasıyla uyandığımız günün sonunda komisyonun da Cuma günü karar vereceği oyalamasıyla kamuoyunun bu anlamda gözüne bir sürme çekildiği atmosferde Adem Yavuz Aslan 18 Kasım'daki Türkiye gündemini bu çerçevede nasıl yorumluyor? Doğan Ertuğrul'dan da birkaç cümle alıp bu haftaki programımızı tamamlayacağız. Ya oraya geçerken ben Bahçeli'nin konuşmasındaki uçak ayrıntısını dikkatinize sunuyorum. Evet, Bahçeli'nin çok de önemli. ikna olmadığını, Evet. uçağın düşüşüyle ilgili şaibe olduğunu, Bahçeli'nin de bu mesajıyla buna not düştüğünü not etmek lazım. Gözden kaçmaması gereken önemli bir ayrıntı. Günler geçti. İşte Milli Savunma Bakanı diyor ki bu 2 ay falan alır. Böyle işte daha henüz bilmiyoruz falan şeklinde bir geçiştirme söz konusu. Onu bir tarafa tutalım. Bence o üzerinde uzun uzun düşünülmesi ve analiz yapılması gereken bir konu. O uçağın düşüşü hem güvenlik hem siyaset hem de uluslararası ilişkiler açısından çok çok önemli bir konuydu. Pas geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir noktadan ya bugün geldiğimiz yerde halkın siyasetten, siyasetçiden umudunu kesmesi sürpriz değil. Çünkü zaten Erdoğan bu yolu özellikle bu şekilde döşedi. Yani meclisin tamamen bütün misyonunu kaybettiği gerçeğini göz ardı edebilir miyiz? Hani eskiden ne vardı? Meclisten bir umut vardı. Meclis yasa yapardı. Komisyonlarda işte önümüzdeki hafta bütçe görüşmeleri başlar. Bütçede işte denetlersin bütçeyi. Danıştay şey yapar, Yargıtay, Sayıştay denetimlerini yapardı. Bunların hepsi tamamen bitti ve milletin umudu olacak olan siyasi adaylar da cezaevinde. İmamoğlu ve Demirtaş'ı referans alarak söylüyorum. Bütün kanallar kapatılmış. Bütün medya platformları tıkanmış. Yani sizin sosyal medyada bile var olmanıza izin vermiyorlar. Bu denklem içerisinde halk kimden umut besleyebilir? Siyasetten umut besleyebilir mi? Beslemesini ben çok beklemiyorum. Kimden umut besleyeceksiniz? Ya hangi bir siyasetçiye ya evet bu benim sorunlarımı çözer diyorsunuz. Adam hapsini Sedat kendini Peker'den hapiste- umut besliyorlar Adem. Onun için şey görüyorum sürekli. Sedat Peker reisimiz söyledi, hata ettiğimizi anladık videoları görüyorum sosyal medyada. Evet yani şu anda insanların umudu adaleti sosyal medyada aradığı ve en acısı da bunu bir mafya liderinden beklediği bir dönemdeyiz yani. Böyle bir dönemde anketlerde bu sonucun gelmesi hiç şaşırtıcı değil. Bu Erdoğan'ın istediği, beklediği bir söylem zaten, beklediği bir umur. Çünkü ne kadar çok umutsuzluk artarsa iktidar yerini bu kadar sağlamlaştırıyor. CHP bu sorunların hiçbirini kimse çözemez. Yani işte muhalefet bu işlerin altından kalkamaz tarzı bir söylem, iktidarın elini güçlendiren bir söylem. Hani biraz kontrol bir fikir gibi gelebilir ama Anadolu'da çok söylenen bir laf vardır. O da nedir? Kavgalı eve kız vermezler meselesi. Yani bu ifadenin siyaset versiyonu şudur. CHP'nin içerisindeki iç tartışmalar, CHP'nin içerisindeki bu kaotik tablo, işte iktidarın da bilerek körüklediği kayyumdu, mutlak butlandı, kapatma davası söylemedi vesaire istikrarı olmayan bir ana muhalefet partisi imajıyla Erdoğan bu siyaseten Türkiye'deki sorunların çözümü yok imajını beslemesi Erdoğan'ın oyun planlarından bir tanesi ve gerçekten de şu an Türkiye'de siyasetten umut neredeyse dibe vurmuş durumda. Çok şaşırtıcı değil. Ekonomi zaten söylemeye gerek yok. Ekonomik olarak tablo ortada. İnsanların açlık sınırında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak halkın temel gündemi bu. Soru şu. Ya bu kadar büyük bir ekonomik krizde insanlar muhalefete akın akın yönelmiyorsa muhalefetin aynaya bakıp ya biz bu kadar büyük bir hani şöyle söyleyeyim hani futbol tabiriyle müsait şartlar, saha müsait, seyirci müsait, hava müsait ama siyaset yaptırmıyor iktidar ve siz burada seyircinin dikkatini çekemiyorsunuz muhalefet olarak. Bence burada asıl sorun muhalefetin kendine sorması gereken şeyler var. Biz neyi başaramıyoruz da bu kadar kötü bir tablo içerisinde halihazırda bu iktidar %30, %40 bir rakama çıkabiliyor. Bence asıl soru bu. Hala Erdoğan bu kadar oya nasıl ulaşıyor? Üzerinde asıl düşünülmesi gereken, sorgulanması gereken bu. Evet. Adem Yavuz Aslan güzel bir özet oldu. Şimdi editör arkadaşım da Doğan Ertuğrul çare kim ne deyince oradan yazmış çare Drogba diye. Çare Drogba. Bence de kesin Çare Drogba. Çare Drogba demiş. Yani buradan hareketle Çare Drogba'yı da hatırlatalım, o gezi olayları sırasında İstiklal'in mağazaların üzerine yazılan, belki arkadaşımız o fotoğrafı da verir. Böylece bir hafıza tazeleme de yapmış oluruz. Şimdi çare aramak bir yana görünen o ki hep böyle bir
bu politik iktidar mücadelesi denkleminde Türkiye'nin önüne daha pek çok kriz gelecek gibi ve bu krizler de kolay aşılmayacak gibi. Özellikle bugün Bahçeli'nin o kürsüdeki ses tonu, vurguları, grup toplantısında milletvekillerine yönelik ilk başta yayınladığımız o açıklamasına baktığında Doğan Ertuğrul, gidişatı nerede görüyorsun? Yani Cuma günü bu kriz çözülür, yarın Erdoğan bir açıklama yapar, İmralı'ya heyet gider, Türkiye bu konuda yarım asırlık terör meselesini bitirir modunda mıyız? Günün sonunda Z rapor olarak birkaç cümleyle söylediğimizde, yoksa neye hazırlıklı olmalıyız? Valla öncelikle Adem'in muhalefetle ilgili söylediği şey son derece doğru. Benim de katıldığım bir şey. Zaten bütün anketler şeyi gösteriyor, değil mi? Türkiye muhalefetinin, yani iktidardan umudunu kesmiş insanlar muhalefete yöneliyorlar ama muhalefetin sorun çözeceğine inanamıyorlar. En temel mesele bu. Türkiye'nin sorunlarını muhalefetin, bu arada CHP'nin çözebileceğine CHP'nin ikna edebilmek gibi bir sorumluluğu var. Burada biraz önce Adem şeyi de söyledi. Selvi'nin yazısında gördüm, bugünkü yazısında herhalde. Efendim, Özgür Özel'in bu açıklamaları Cumhurbaşkanlığı adaylarının ilanıdır filan gibi. Eğer şu aşamaya geldikten sonra Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eder ya da o yola girdiğini ihsas eder, kamuoyuna ya da rejime ihsas ederse sarayda şampanya patlatırlar herhalde. İktidarın bütün istediğinin bu olduğu çok belli. Türkiye'ye hançer sokmanın yolu herhalde odur. Özgür Özel şu ana kadar bunu yapmayacağını söyledi ama yaparsa bu Türkiye'yi hançerlemek olacaktır. Çok açık. Ve şeye gelince, Bahçeli'nin başta konuştuğumuz, senin biraz önce sorduğun soruda olduğu gibi, yani Bahçeli'den alışırız biz buna, değil mi? Bahçeli normal şartlarda, NŞA'da, Adem şey söyledi, saha ve zemin müsait. Normal şartlarda bundan bir ileriki aşama ne olabilir? Erken seçim kararı almak olabilir, değil mi? O kadar çıtayı yükseltti. Ama hayır, yarın başka bir uzlaşma zemini, başka bir zamana yaymayla yeni formülasyonlar çıkabilir. Çünkü o kadar kolay olacak gibi görünmüyor. Fakat el yükselttiğini görmek kesinlikle gerekiyor. Buradaki temel mesele bence bütün şey oraya kilitleniyor. İktidar ve muhalefet arasındaki gerilim ya da çatışma değil. Türkiye'nin rotasını muhalefetin nerede durduğu çizecek. Yani muhalefet topluma umut olabilirse, muhalefet toplumun sorunlarını çözeceğine ikna edebilirse toplumu, Türkiye'nin rotasını o belirleyecek. Bu birlikteliğin, Erdoğan-Bahçeli birlikteliğinin karakolda bitmeme ihtimali yok. Çatışmasız bitme ihtimali yok. O nedenle o olduğu zaman Türkiye'nin muhalefetinin ne yapacağına dair bir oyun planı geliştirmesi gerekiyor. O konuda CHP'nin ve diğer işte irili ufaklı kim varsa artık muhalif partilerin çok tecrübesiz oldukları çok belli. Çünkü hala konuşurken Türkiye, hani iktidarın eski Türkiye gibi kodladığı Türkiye'ymiş gibi davranıyorlar. Çok sancılı bir süreç var Türkiye'nin önünde. Bahçeli ile Erdoğan arasında, Cumhur İttifakı ortakları arasında gerçekten o nihai kapışma ortaya çıkarsa arazi olmadan vaziyet alması gerekir muhalefetin. Muhalefete benim yönelteceğim en net eleştiri bu olabilir. Bu durumda vaziyet alabilecekmiş gibi görünmüyor muhalefet. Çünkü o durumda vaziyet almak gerçekten sokağa dahil harekete geçirebilme potansiyelini ve kapasitesini bence içeriyor. Şu an öyle bir şey görünmüyor. Umarım onu da kazanır. Çok teşekkür ediyoruz Doğan Ertuğrul, Adem Yavuz Arslan. Ben birkaç cümle daha ilave edebilir miyim? Geleneği bozmayın, böyle yayın biterken ısınan arabalar sonradan şey yapar ya, diğer arabalarda öyle olur. Ben de biraz sonradan açılıyorum. Estağfurullah. Ya yarın bugün hiç konuşamadık. Davutoğlu Kuzey Irak'ta bir konferansta, biliyorsunuz. Önemli bir konferans. Yarın Mazlum Abdi konuşma diyor. Davutoğlu aynı konferansta. Yarın mesela siyasetin ana gündem tartışmalarından birisi de bu olur. Yani acaba bu ne anlama gelecek? Davutoğlu'yla Mazlum Abdi, yani biraz polemikleri büyütecek bir konu bu. Bakalım Bahçeli buna nasıl yorum verecek. Ama mesela bakın, bütün bunların dışında bugün şu saat itibariyle biz yayında konuşurken Trump'ın misafiri var. Suudi Prens Beyaz Saray'da. Evet. Üst düzey ilgi alaka görüyor. Üst düzey ilgi alaka. Trump çok mutlu. Onu elinden tutuyor, koridorlarda gezdiriyor. Ona bir takım Beyaz Saray'da yaptırdığı yeni bölümleri falan izletiyor. Ya bu dünyada siyasetin hani ilkesizliğin nereye doğru gittiğini gösteren bence sembolik şeylerden birisi. Ya senin bir ülke vatandaşını, bir gazeteciyi katır kutur kesti bu adamlar.
cesedini asitle erittiler. Ve şimdi 600 milyar dolarlık bir yatırım sözü verdiği için Trump çok mutlu. Hani dünya siyasetini analiz ederken de bu realiteyi unutmamak lazım. Evet. Maalesef. Şimdi ben şeyle bağlayacaktım, az önceki Çare Drogba ile bağlayacaktım. O fotoğrafı da versin arkadaşlar bitirirken. Seyircilerimizden gelen birkaç yorumu da ekleyerek toparlayayım. Şimdi diyor ki Adem Yavuz Arslan, ben bilgisayar ekranına dönünce oradaki açıklama biraz geçten geliyor. Birkaç saniye. Zannediyorum ki orada devam ediyor. Sen bir şey söylemeye çalışıyorsun. Gezi olayları sırasında futbolcu Drogba'nın kalbim sizinle desteğinden sonra Çare Drogba diye yazılmıştı böyle duvarlara. Oradan kalma bir slogan. Yeri gelmişken de söylemiş olalım. Şimdi diyor ki seyircilerimizden birisi, her gün bir şeyler değişir. Bir gün gelir her şey değişir diyor Ramazan Savaş. Ve teşekkür eden seyircilerimiz, takipçilerimiz var. Diğer taraftan bir noktanın altını çiziyor Muhammed Kurt. Diyor ki Türkiye'de diyor pek çok medya kuruluşu kapatıldı. YouTube'a da gelen yasaklar ve engeller var. MC TV aracılığıyla uydudan biz Türkiye'ye Hotbird uydusundan ulaşabiliyoruz ve oradan geniş bir kitleye hitap edebiliyoruz. Bunun da altını çizip hatırlatalım. Takipçilerimiz bu konuda YouTube'dan izleyenler, Türkiye'de kanalımızı izleme imkanı olmayan, bilmeyenlere de bu konuda tavsiyelerde bulunabilirler. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Çok güzel mesajlar var, önemli sorular var, değerlendirmeler var. İnanın gelecek haftalarda bu konuda daha geniş, daha interaktif bir soru cevap yapacağız. Ben Adem Yavuz Arslan'a, Doğan Ertuğrul'a sizlerin sorularını soracağım ve onların değerlendirmelerini alacağım. Birlikte yapmaya gayret edeceğiz bu programı. Sadece üçümüzün arasında soru ve cevapla dönen değil, sizin yorumlarınız, eleştirileriniz ve sorularınızla şekillenen bir program olacak ama sizden istirham ediyoruz. Beğeni tuşuna, paylaş tuşuna sürekli dokunun. Yani bütün tuşlara dokunmayın. Beğeni ve paylaş tuşuna özellikle dokunun. Yorumlarınızı esirgemeyin. Dostlarınıza lütfen bu yayını iletin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Salı yine karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Hoşça kalın.